Okay. We start. You. Okay. Okay. Ready for the last step? Hazır mısınız son aşamaya? Pleased to share with you this afternoon of experience in processing of fish. Balık işleme konusunda sizle bu öğleden sonra paylaştığım için çok mutluyum. I will present briefly myself so that you have a quick knowledge. I have years experience in industry. Kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Sektörde 40 senelik bir deneyimim var. 20 in fish farming and 10 years in fish processing in north of France. 20 sene balık, deniz çiftlik balığı üretimi ve 10 senede işleme teknolojileri konusunda deneyimim. My initial training was engineer in agriculture and also with an MBA. Benim esas eğitimim mühendislik üzerine. The company I come from is a major fishing and processing company involved in wild fish from north of Norway. Çalıştığım şirket Norveç'te deniz balıkçılığını en büyük çapta yapan bir kurum. The core business of this company is to make primary and secondary processing on cod from Norway, mainly cod, saithe and haddock. Özellikle Kuzey Denizi balıkları işleme teknolojilerinde önde gelen kuruluşlardan bir tanesi. All the resource come mainly from Norway and the company has subsidiary company in Denmark and in France to distribute to the market their own products. Şirketin merkezi Norveç'te ancak Danimarka ve Fransa'da da tarihi şubeleri var pazarlamak için. The unique in Denmark are working on wild and farm products. Danimarka'daki şubemiz deniz balıkçılığı ve işlenmiş ürünler konusunda uzman. And they are producing fresh products exclusively in MAP for primary and secondary processing. Ve işlemlerinde sadece MAP teknolojisini kullanıyorlar. The French part where I come from is involved in processing but also fish farming, trout farming. Benim çalıştığım Fransa şubesi ise özellikle balık işleme konusunda ve alabalık konusunda uzmanlaşmış. By my background, but also by the state of the art of the transformation of sea bass and bream, my presentation will be focused mainly in fresh products and then more frozen and cooked and other final steps that we could develop further. Benim sunumum donmuş ürünlerden ziyade taze çupura ve levrek işlenmesi üzerine olacak. And we develop some difference which are very important between wild fish and farm fish because you are in farm fish and it gives, for a point of view of industry, completely different behavior and ability to manage the business. Deniz balığıyla çiftlik balığı arasında çok büyük farklar olduğundan bizim buradaki sunumumuzda da sanayi sektör açısından daha önemli olan çiftlik balığına odaklanacağız. So I explain you, the group has a lot of trawlers north of Norway, but Norway is only 5 million potential consumers. 5 million? 5 million consumers. Filomuz, Trata filomuz Norveç'in kuzeyinde konuşlandırılmış ve 5 milyondan fazla tüketiciye balık üretmekte. So it means that they have their boat, their raw material in northern Norway, the primary processing in northern Norway, and for many reasons that we will develop during the presentation, implementation and new factories close to the market. Yeni açtığımız tesislerimizi ve fabrikalarımızı piyasaya yakın kurmaya çalışıyoruz. Bu da Danimarka anlamına geliyor. İşlenmiş ürünlerimiz de o merkezden pazara dağılıyor. So, as most of the Nordic countries, they are a lot involved in the more sustainable activities and connecting to associations and so on to have a very friendly
development of their business. Çoğu İskandinav ülkeleri gibi biz de sürdürülebilirlik alanında çok önem veriyoruz ve sürdürülebilirlik alanında uluslararası belgelerimiz var. The capacity of the company is 50,000 tons own production, and they also collect the same volumes, means 100,000 tons of fish processed and distributed every year by them. Şirketimizin kapasitesi yıllık 50.000 tonluk deniz balığı ve aynı oranda 50.000 tonluk işlenmiş balık, toplam 100.000 ton yıllık kapasitemiz var. So in France we have two locations, one in extreme north of France, which means that we are very close to English market, Benelux market, and all north of France. Fransa'da iki merkezimiz var. Birincisi Fransa'nın uç kuzey noktasında ki bu da bizim İngiltere ve Benelux ülkelerine yakın olduğumuzu gösteriyor. And the southern location, which is close to Spanish border and also to the farm of the group, very well located to distribute all southern part of France and also part of Spain. İkinci merkezimiz Fransa'nın güney noktasında ve buradan hem Fransa'nın güneyine hem de İspanya'ya çok kolay ulaşım sağlıyoruz. Some pictures of the activity, but maybe it may be used later to develop. Bazı fotoğraflar, bunları daha sonra gene bakacağız burada. First idea of development that the group is working on to develop their value-added production is to say they are working on identification of Arctic origin sea fish. Değer katkılı ürünlerimizde temel olarak Kuzey Arktik bölümünden balıkları kullanmayı tercih ediyoruz. With ultra fresh raw material delivered to the plant in Norway. Bu son derece taze ürünler yine Kuzey Norveç'teki tesislere yönlendiriliyor. Thus, this point can be connected to the earlier presentation this morning, where we say it's very, very important as soon as the fish goes out of the sea to have all the steps under control, get all the conditions to have at the end of the supply chain a good product. Burada yine öğleden evvelki sunumumuza atıfta bulunmak istiyorum. Tabii ki balık yakalandıktan sonra tüketiciye ulaşana kadar olan ki soğuk zincirin burada düzgün çalışması önemi çok büyük. Now our location in the factory, which is in north of France, called Villiers-Marin, is 10 years old company. Şimdi Fransa'nın kuzeyindeki Villiers-Marin tesisimizin bazı ayrıntılarını size burada açıklamak istiyorum. Very deeply connected to retail chain, mainly Auchan, but also Leclerc, Intermarché, Monoprix, and so on. Kuzeydeki Fransız kentlerine çok yakın olduğu için bütün oradaki pazarlara ulaşım buradan çok rahat. And we had at the beginning one of the other major company from North Europe, which is Marina. They were shareholder of us at the beginning. Ayrıca Kuzey Avrupa'da yerleşik Marina şirketiyle de çok yakın lojistik bağlantılar içerisindeyiz. This position gives us an overview of all the steps and all the problematic of each one. The supplier, the primary processing, our secondary processing, the retailer, the logistics, so give a very good overview of all these connections. Bu merkezi konumumuz bize hem balığın üretildiği, yakalandığı yer, hem dağıtıldığı, pazarlandığı yer açısından lojistik büyük bir avantaj sağlıyor. And the aim of the position of the company is to say it's not only to produce or to process fish. More close we are to the market in fresh, more we have to give service to the market. Şirketimizin hedef ve amacı sadece balık işleme değil, hem taze balık pazarlama ve teknoloji geliştirmedir. One point that we have clearly checked those 10 years is that fish is going more and more in the same organization and the same way of working and the same expectation than meat industry. Buradaki esas amacımız da piyasadaki değişken hedeflere ve taleplere uygun olarak üretim yapmak ve hizmet sunmak. This means that many all manner organizations which were
normal and semi-normal 10 years ago are now completely out. Eski usul iş yapan şirketlerin çoğu yavaş yavaş bu değişime ayak uyduramadıkları için piyasadan çıkıyorlar. Now, all the key operators in the market, our end chain, want quality, traceability, hygiene, use by date, service. Pazarda kalma şansını arttırmak isteyen şirketler kalite, izlenebilme ve hijyen açısından kusursuz olmak zorundadır. In our factory, we have two key parts. One is first primary processing, second one is secondary processing. İşimizi kabaca iki bölüme ayırabiliriz. Birincisi birincil işleme merkezleri, ikincisi ikincil işleme merkezleri. The primary processing steps consist mainly in all the first transformation level where we go from raw material, or fish, to semi-processed and semi-elaborated, because we just go to fillets, to gut products, fillet maybe skin on, or pibon off, but it's still rough meat. Birincil aşama diye adlandırdığımız aşamada çiğ balığı ikinci aşamaya hazırlamak üzere işliyor ve elden geçiriyoruz. Ancak bu aşamanın sonunda balık hala çiğ bir şekilde kalmış oluyor. The secondary processing is more taking those first step process products to go deeper and to go on fixed weight product, to go on product packed with specification like MAP, can be marinated products, but it's still in secondary processing, it's still mainly fish. We are not yet in recipe complex with total ready meals. İkinci aşamada ise birinci aşamada hazırlanmış balığın MAP veya diğer öğrenilen dinlediğimiz sunumlarda gördüğümüz işlemlerle pazarlamaya hazır hale gelmiş halidir. Ancak henüz pazarlanmaya hazır son hale gelmiş değildir. Species, clearly we have a clear distinction in our organization between farm and wild fish. Bu aşamada deniz balığı ile çiftlik balığı arasında çok net bir ayrım yapmak zorundayız. The farm fish that we already processed were mainly salmon, cod, also sea bass, sea bream, sturgeon, turbot. We process many different fish. İşlem yaptığımız balıklar arasında çipura levreğin yanı sıra somon ve diğer balıklar da var. The key point for farm fish is that you can make some forecasts, so it means that the chain, all the supply chain after you can also make forecasts. Çiftlik balığındaki avantaj, ileriye dönük programlarınızda ve projelerinizde daha net nitelendirmeler ve planlar yapabilmenizdir. You can control all the steps, and it was clearly developed this morning. You can control all the steps, so the hard part is very tiny. Tüm adımları kontrol edebilir ve ne olabileceğini öngörebilirsiniz. And the opposite in wild fish, it's much more difficult to have completely monitored and under control products. Deniz balığında ise aynı şeyi yapamazsınız. Sadece izleyerek bazı tahminlerde bulunabilirsiniz sonuçları. As we commonly say in our group, when we ask to our group, Norway, please give some forecasts, they replied, hey, we cannot, the fish is still swimming in the sea. Biz deniz balığı ile ilgili bazı sorular sorduğumuzda şirkete hiçbir şey diyemeyiz, balık hala yüzüyor diye cevap verirler bize. And this point is essential for the industry because you can build some service, some quality level requirement and so on that wild species cannot achieve the same. Onun için deniz balığı için kalite ve ileriye dönük programlama konusunda çiftlik balığı kadar gelişmiş değiliz. You have some few of the trout farms, some few of the two factories in north of France and Fransa'nın kuzeyindeki iki tesisimizle ilgili bazı fotoğraflar görüyorsunuz. If I resume our company, I told you we have two main steps, primary processing and secondary processing. Size daha önce iki çeşit işleme olduğunu, birincil ve ikincil aşamalardan bahsetmiştim. Burada gördüğünüz tesis birincil aşama işleme tesisidir.
This picture shows the primary processing part of the plant factory. Burada gördüğümüz kısım birinci işleme alanı. And the people here are making mainly hand fillets, totally twin, but they can also make some portion of loin, some deboning, skinning and so on. Burada hem balıklar soyulduğu gibi hem de fileto haline getiriliyor elden. The second part here is more dedicated to secondary processing. Burası artık ikinci işleme dediğimiz alana ait bir yer. Where we make more automatic steps with portioning, with automatic deboning, and with mat packing. Burada otomatizasyon daha gelişmiş, kılçık temizleme, paketleme ve boylama yapıyoruz. This factory represents average 4,000 tons final product a year and slightly less than 100 people. Bu tesisimizde senelik yaklaşık 4500 ton ürün işliyoruz. With the lag, you have to know that an example of the power of the farm species. We are sub-company of the wild species company. Biz özellikle deniz balığı işleyen bir şirketiz. Despite that, we are still processing more than 60% salmon. Ancak ürünümüzün işlemediğimiz ürünün %60'ı hala somon. Because some farms fish like salmon, like trout, and hopefully sea bass and sea bream give to the market why they live more easily than wild fish. Somon da yakında çipura ve levrekte umarım somon gibi piyasada kuvvetli bir pay sahibi olur. Maybe we can go back on that later. Here you have some picture of the product that we have as the most convenient product for customers. It's fixed weight portion of fish, skin off, fin bone off in atmosphere with fixed weight in each one. Burada tüketicinin kullanımına çok uygun bazı ürün örnekleri görüyorsunuz. Burada derisi soyulmuştur, ağırlığı sabittir ve map olarak paketlenmiş tüketime sunulmaktadır. The first picture, the color is not the real one, but the first picture is salmon. Birinci resim çok iyi değil ama burada somon görebiliyorsunuz. And since some years, our aim is to try to say, okay, how to develop and to apply the knowledge that we have in salmon on other species as cod. You can see at the bottom, it's cod, it's white. İkinci resimde kod görüyorsunuz. Kod. Bacalao. 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 But also you have some sea bream fillet and you have some sex fillet. Yukarıda gene çipura filetosu kılçıktan arındırılmış ve aşağıda gene aynısını görüyorsunuz. From other products, maybe we can, if you have some question later. Farklı. Daha sonra sorular sorabilirsiniz bunlarla. A key point that we have to keep in mind is that even if we try to go on more value-added product, more elaborated products to develop the range products, the market is still driven by raw material in bulk. Burada önümüzdeki hedef piyasayı daha çok işlenmiş, daha çok çeşitlendirilmiş ebatlarda ve şekillerde balık sunmaktır. Çünkü piyasanın büyük bir kısmında hala bütün balık hakimdir. So here it was portion and stacks of salmon, but it's not a deeply elaborated product. Buradaki somon oldukça işlenmemiş vaziyettedir. Now we will go more in presentation of what is the sector. First of all, we have to understand that it's very wide and we have a lot of different actors and different business. Sektörümüz çok geniş bir yelpazeye yayılmış, değişik aktörlerden ve unsurlardan oluşmaktadır. With all those activities, nobody can be good and develop in each business. For example, you have fresh, frozen, smoked, cooked, canned. It's completely, totally different activity and organization and business. Burada bölümler üzerine uzlaşmak çok önemlidir. Çünkü taze, donmuş, pişirilmiş veya değişik konserve şeklindeki ürünlerin her birinin uzmanlık alanı farklıdır.
And as I told you, in each activity on some way you have primary processing and secondary processing, which can cover the early supply chain for all the steps, but after you have to divide step by step. Demin bahsettiğim birincil ve ikincil aşamalar bütün bu işlemler için geçerlidir. Ancak ikincil aşamadan sonra bütün bu farklılıklar kendini gösterir ve değişik işlemler yapılır. And as I told you, the notion to be wild fish or farm fish is very important in all the organization of all the process and all the supply chain. Tüm bu işlemlerde balığın çiftlik balığı mı yoksa deniz balığı mı olduğu da önemlidir. So one of the key points that the industry has to fix to go on processed products first is identified as an industry his standards of processing. Sektörün bir sanayi için, endüstri olarak adlandırılması için, sanayi olarak adlandırılması için bütün bu işlem alanlarının daha geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi gerekmektedir. If we take, for example, the salmon, you have very specific rates for filtering, trimming, but also for skinning. Somonu örneğini ele aldığımızda kılçıkların çıkartılması, derisinin soyulması ve işlenmesi çok farklı yöntemlerle yapılabilir. If we take the example of filtering, we can say that they use trim and a letter after. The first letter, the trim A, is just a fillet out of the automatic filtering machine, but with all removing other parts except the head and the main bones. İlk aşamada örneğin A aşaması diye nitelendirildiğimiz bu safhada balık kafası daha yerinde olarak ayrılmamış olarak ama derisi temizlenmiş olarak çıkar. And after you have other letters, we are fixing the level of trimming, the level of deboning, the level of skinning, and this standard is now used as a reference for everybody. If you speak about trim D on salmon, even if some adjustments, light adjustment can be done, speak to everybody what it is. Daha sonraki aşamalar içinde alfabenin harflerine göre B, C, D olarak aşamalar nitelendirilmiştir. Bu artık bir standarttır ve herkes D, örneğin D trimimden bahsettiğinde balığın hangi temizleme aşamasında, hangi işlem aşamasında olduğu belli olur. If it is so important to define that, it's because after those labels, you have a very deep impact in price because of yield and because of step of processing and because of labor cost. Bu nitelen standartizasyon fiyatı açısından da çok önemlidir balığın. Çünkü hangi aşamada balığı teslim ettiğiniz ekonomik açıdan çok önemlidir ve piyasayı belirler. If I take, for example, the skin on or skin off, it looks not so important, but it's light skin, as you have on the right picture, the color are not okay. It means 8% loss of yield from the raw material. Örneğin ilk aşamada çok önemli bir gözükmeyebilir. Sağ tarafta gördüğünüz resimde derisi alınmıştır somonun, solda vardır. Sağ tarafta deriyi aldığınız takdirde balığın yenilebilecek etinin %8'ini kaybetmiş oluyorsunuz. If we go to deep skinning, as we use currently for salmon industry, it's close to 15% loss of yield. Eğer daha derin bir deri alma işlemine girerseniz ki somonlarda çok sık yapılan bir yöntemdir, o zaman balığın yenilebilir kısmının %15'ini ziyan etmiş olursunuz. You can imagine easily how it can be difficult to have good negotiation with market if those specific items are not clearly defined. Bu üç aşamanın birbirine karıştırıldığı takdirde piyasada nasıl bir karmaşaya neden olduğunu da düşünebilirsiniz, tahmin edebilirsiniz. Here you have a view of the different trim. As I told you, we can begin with a trim as it goes out from the machine. We can have a first step where we remove this swim area. After we can remove some part of belly with grease. We can go deeper and also remove the bones. So we have many steps, and each step is a different cost and a different. Burada daha önce bahsettiğim gibi değişik trimler, değişik işleme aşamalarını görüyorsunuz. A artı, A, B artı, B, C artı, C gibi.
Buradaki tüm işlemlerin maliyeti farklıdır ve sonucunda farklı fiyatlar ortaya çıkar. Now, if I go back on the step I clearly told you when I present my company, I can repeat. So, primary processing and secondary processing can be made connected to upstream because it's not totally divided by sectoral activities. Daha önce size firma tanıtımını yaparken de bu aşamalardan bahsetmiştim. Birinci aşama dediğimiz bölümle ikinci aşama dediğimiz, ikinci işleme aşaması dediğimiz bölümdeki kısımlar tamamen birbirinden farklı ve değişik yöntemler uyguluyor. And here you have a list of all the different specific topics, but I don't think it's a key point to develop now. Buradaki liste bütün bu ayrıntılı tesisleri gösteriyor ama sanırım burada bu kadar ayrıntıya girmemize gerek yok. I will be more focused for you on secondary processing and mainly on VAT. Özellikle ikinci işlem aşamasına burada odaklanmak istiyorum sizin için. The principle of VAT is that it means we put cost on the product because we expect value at the opposite. VAP sisteminden burada bahsetmek istiyorum. Bunun açılımı katma değerli ürün anlamına geliyor. Explain VAP's value added products. Yes, value added product. Because we expect value, but the key point is that if we expect value, it means that the total of the cost is less than the real value that we get at the end. Buradaki amaç ilk başta kabul ettiğimiz değerin üzerine katkıda bulunarak katkı değerli, artı değerli bir ürün elde etmek. And many times we make a mistake. We have an approach where we say, okay, we will produce those products. We arrive to the definition, we arrive to cost, but finally we have a return less than all what we had. Burada yapılacak hatalar işlemi esnasında ilk baştaki değerin altına, ürünün ilk baştaki değerin altına düşmesine neden olabilir. And the key driving value-added product is much more close to industry of ready meal and doesn't care about fish. Bu yöntem sanayinin başka yöntemli diğer sektörlerinde de uygulanmakta. Fakat bizim burada yaptığımız bu prensibi balığa uygulamak. So it means that usually in the whole industry, it's not the same player which are clearly developing and implemented value-added product than the one who can be in some step upstream, farming or fishing, but also farming and fishing can go to secondary or primary processing. I have no example of farming or fishing industry which are big player in value-added products. Burada iki şey ayırmak lazım. Balık üretim çiftlikleriyle bu tür katkılı artı değer ürünler oluşturan tesisler birbirinden tamamen farklı. Aynı yerde balık üretip aynı zamanda artı değer katan tesislerin bir arada olduğuna dair herhangi bir örnek elimde yok. It means that to go on value-added products is more a partnership and a deep connection between those type of industry and the upstream, which is represented by sea farming and the first or secondary processing. Katma değer üreten tesislerin yapısı balık çiftliklerinden farklıdır ve bunların işbirliği yapması mümkündür ancak hiçbiri diğerinin yaptığı işi yapacak durumda değildir. Now, if we process, it means some cost, some investment, and some expectation to pay all this. Şimdi bununla ilgili bazı ürün ve maliyet analizleri yapmak istiyorum. And if we begin by the key cost analysis of processing, İşlemin esas maliyet analiziyle başlayacağım ben. we have to keep in mind that bass and bream are not salmon for two main reasons. Birçok nedenden dolayı levrek ve çipuranın somonla eşdeğer olmadığını her zaman aklımızda tutmamız gerekiyor.
standard size of salmon is 4 to 5 kilo. And the standard size of sea bass and bream is more close to 300-400 grams. Somon 4-5 kiloyken çipuranın büyüklüğü ancak 300-400 gram civarında. It means that for every processing steps, you have a cost which is 10 times more to process 1 kilo final product sea bass than 1 kilo of salmon. Bu da demektir ki 1 kilo somonun işlem maliyetini 1 kilo çipura veya levreğin işlem maliyetiyle karşılaştırdığınızda yaklaşık 10 katı bir anahtar maliyet farkı çıkacaktır. The second point is the yield on the raw material is much better on salmon than on sea bass and bream. Ayrıca somonda yenilebilir et kısmı çipura ve levrekten çok daha yüksektir. On the sea bass fillet, when we made in our company, we were close to 45% yield. On salmon, we are close to 70. Levrek ve çipurada yenilebilir kısım %45 oranındayken somonda %70 gibi bir orana kadar yükselebilir. So it means that all the step processing, if we want to go and to develop some products, will have a deeper effect on sea bass and sea bream final product cost than on other species like salmon, even also cod. Bu da demektir ki çipura ve levrekte somona nazaran maliyetimiz son üründe çok daha yüksek oranlı olacaktır. And at the final step, in retail shop, salmon, cod, sea bass, sea bream, trout, but also chicken, veal, cheese, all those are in some way proteins for consumers. And they choose what they want, but the capacity to pay very high price at one level stops. Son aşamada dükkanda çipura, somon, alabalık, levrek, gördüğümüzde veya kanatlı hayvanlar, tavuk, hindi veya peynir, protein kaynağı olarak söylüyorum. Bunları hepsini bir arada gördüğümüzde ödeyeceğiniz belli bir fiyat vardır. Bunun bir ürünün bunların arasında çok yukarı fırlaması piyasa açısından gerçekçi değil. So it means also that in all analysis for development of new product and new activity, it's very important to value 100% of the raw material income. Bu nedenle yeni bir ürün geliştirirken ham maddeye oranla elde edeceğiniz ürünün çok mantıklı oranlarda olması gerekir. All issue of the processing steps, byproduct has to be reduced as possible, and after reducing as maximum as we can, we have also to look for valuation of all the products, even bones, even heads, all parts of the fish. Bir taraftan maliyeti düşürmeye çalışırken işlem esnasında diğer taraftan da ayırdığımız kafa, kılçık, kemik gibi ürünlerinde başka taraftan değerlendirilmesi önemlidir. The most efficient part is to reduce, first of all, the ratio of byproducts. We take an example. When we begin to process 6 weight portions in salmon, we were on a way where we were portioning our fillets, and at the end we had a chunk which was not at a good weight, close to the tail. We said, okay, no good value for this product, it was a byproduct. Bu işleme esnasında yan ürünlere de çok önem vermek lazım. Örneğin biz aynı gramajda somon ürettiğimizde bunların yanı sıra çıkan birçok yan ürünümüz oldu ve bunları değişik şekillerde değerlendirmeye aldık. To improve the situation after many connection and discussion with the retail chain, we have decided at the opposite to make a big tail, fixed weight, and this part is guaranteed in bond off. It means it's not yet a byproduct. It's a product with good value. Bunu yaparken de esas odaklandığımız nokta temel ürün, yani sabit gramajdaki üründür. Ancak ondan çıkan parçaları yan ürün olarak değerlendirmeye alabiliriz. This example shows that when you have all the knowledge that I have quickly described, you know what you can make with a fish. The key point is to say what are the best adjustments,
the best decision, the best parameter I can take to have at the final the better value perceived by the consumer with the minimum cost at the best yield. Bütün bu işlemleri yaparken bir altın kural vardır. O da maliyeti ne kadar fazla düşürerek sonuçta tüketicinin memnuniyetine yarayacak tam bir ürün elde etmektir. Now, the second question is to say where do we make these steps? İkinci soru, bu adımları nasıl atacağız? Presently, we see that the main operator in sea bass, not on sea bass, in salmon and whitefish industry are much more and more integrated companies with location close to the resource but also close to the market. Bu aşamada yeni kullanım tesislerin hem üretim merkezine yakın hem de pazarlama merkezlerine yakın kurulmasının çok büyük önem taşıdığını görebiliyoruz. And the major trend is that all the primary processing, where you create a lot of volume, you can have automation, where you have also possibility to collect a big volume of byproducts. The trend is to stay close or to go and to send it close to the raw material production. Burada trend işleme alınan ürünlerde ham madde kaynaklarına yakın olup üretilen malzemelerin, üretilen ürünlerinde bir taraftan pazarlama merkezlerine fazla uzak olmamasını sağlamak. And they have also connection with factories very close to the market, where they send the primary process they have to finalize the job. Burada birincil işleme aşamasından giren ürünlerin ikincil aşama için başka tesislere gönderilmesi de söz konusudur. Bu tür çalışan şirketler de var. This is because of the delay between the time where you process a shrimp and the time required by the retail. Retail is not able to make decision precise per boxes and orders 1 week in advance. So they need a daily service. Bu ayrımcılığın bir nedeni de birincil işlem aşamasındaki tesislerin diğer tesislere nazaran zamanlamalarının bir hafta geç, bir hafta bir gibi bir fark olması ve bu farktan dolayı paketleme, pazarlama gibi faaliyetlerin diğerinden bağımsız yürütülebilmesidir. And close to the market, we receive products which has been first processed as gutted fish or fillets with a different standard I show you, and we make after all the range of final product connected to the requirement of each customer. I will receive 3 or 4 different products. I will send daily 100 different products. Burada pazarlama stratejileri de çok önemlidir. Eğer birinci işleme aşamasından geçen ürünleri ikinci aşamaya yollarken çok büyük bir yol kat etmiyorsam, bu aradaki zaman benim ürünümün daha iyi olması için geçen en kısa zamandır. And this main trend is also connected to other factors like labor cost, investment cost, possibility of automation or not, which modify sometimes the location more upstream or more downstream inside the supply chain. Tabii ki bu ürünün son fiyatının etkilendiği diğer faktörler de vardır. Örneğin etiket, ambalaj maliyetleri, işçilik maliyetleri, ürünün pazarlandığı yerdeki ek maliyetler gibi. So here you have an example of the primary processing of our group, which is located upstream in north of Norway. Bu Kuzey Fransa'da şirketimizin, kurumumuzun birinci işleme aşamasının yapıldığı bir tesistir. A factory like this one is quite totally automated, as you can see. Burada gördüğünüz gibi bu sistem neredeyse tamamen otomatizasyon üzerinde kuruldu. But for that they need between 10 and 20 tons of final product every day. Ve burada they have to be profitable. Bu tesisin kar edebilmesi için günde 10 ila 20 ton arası bir ürün işlemesi gerekmektedir. I told you that we are collecting 100,000 tons per year of raw material upstream. We have upstream something to feed those type of factories. Senede 100.000 ton gibi bir ham madde, yani balık
ihtiyacımız olduğunu daha önce belirtmiştim bu tür tesisler için. And they have a second step, which is in the between primary and secondary processing. They are making hand colloids, but even this step you can see is completely standardized. Burada birinci işleme aşamasıyla ikinci işleme aşamasındaki bir ara pozisyonu görüyorsunuz. Her ne kadar burada otomatizasyon sona ermiş olsa da bütün işlemlerin standart yürüdüğünü görebilirsiniz. If I take the salmon industry, the short train center are used to process 100 tons a day. Bu tesiste günde 100 tona kadar işlenmiş ürün çıkabiliyor. Okay. So it means that to run those factories, you need a critical size that you cannot display everywhere. And it goes back to the discussion I already had to say we have to choose to analyze what we want to do, where we want to do, but we cannot do everything everywhere. Gene burada sunumun başında söylediğim prensiplerden birine dönmek istiyorum. O kadar çok çeşit var ki her birine uzmanlaşmanız imkansız. Birinden birini seçip o dalda, o uzmanlık alanında gelişmeniz ve büyümeniz gerekir. When we are investing in factories, of course, we have main investments, something that everybody knows, like building, key equipment and land. Bazı uzmanlaşma alanlarının içinde bakım, laboratuvar, tedarik gibi binaların ve tesislerin yapımı bile var. But many times we underestimate the cost and so the required size to finance all the support investment that you need, like laboratory, like IT system, like maintenance tools, like offices, like quality team and so on. Laboratuvarlar, IT merkezleri, bakım tesisleri, bürolar, bütün bunların diğer şubeler tarafından desteklenmesi gerekmektedir. So here you have a view of the factory which is not upstream but downstream. Çok ayrıntılı olmasa da burada tesisimizin bir projesini görüyorsunuz planda. You said that your factory, the land was cheap, the building was 2 million, but the equipment and IT was another 2 million. Yes. Maliyetleriniz açısından arazimizin, tesisin yer aldığı arazinin 2 milyon gibi bir euro gibi, these are euros. 2 milyon euro gibi bir maliyeti olduğunu binayla beraber, ancak teknik ekipman ve diğer bölümlerinde diğer 2 milyona mal olduğunu söylemiştiniz. Toplam 4 milyon. To go this way, I give you some other main data to illustrate what is the cost of the implementation of new factories. Our factory is 2,000 square meter, 4 million euros. The last factory of mine is in Bordum. They have started 3 months ago the factory. It was 12 million euros investment. Bu bahsettiğim ilk bina 2000 metrekare üzerine kurulu bir bina. Şimdi Bologna'da açılan yeni tesisimiz 12.000 metrekare üzerinde kurulu bir tesis. This morning we were speaking about super chain. The factory that I show you in Norway, they have invested to reorganize everything with super chain. The investment just for one factory, just to adapt to super chain, it was 4 million euros. Norveç'teki bir var olan tesisin elden geçirilerek modern bir hale kavuşturması için sadece bu yenilik için, düzenleme için 4 milyon euro gibi bir miktar ödendi. Now, if I look, this factory is my factory in Boulogne. It's completely different than the one we have in Norway. Bu Bologna'da yapılan yeni tesisin Fransa'dakinden, Norveç'tekinden çok farklı olacağını söyleyebilirim. Because we are connected to the market, we have to be very reactive, very service oriented. So it means that we are not so automatized that they can be upstream with 2 or 3 different products. Norveç'tekinden farklı olarak burada pazara çok daha yakın olduğumuzdan dolayı hizmete, tedarike ve lojistiğe çok daha yatkın ve uygun bir konumda olmamız gerekiyor. But it means that we have a lot of labor costs, so we are always checking the adjustment between upstream and downstream to see
can we make it automatic upstream before to buy, or do we have to keep it inside and to make it close to the market also automatic system? Şu anda otomatizasyon Norveç'teki kadar gelişmediği için işçilik maliyetimiz çok yüksek ve her aşamada bu işçilik maliyetini nasıl otomatizasyona çevirerek düşürebileceğimizi de düşünüyoruz. Now, when we are working on processing costs, we have four main items to keep in mind all time. İşleme masraflarını maliyetini gözden geçirdiğimizde 4 önemli unsuru göz ardı etmememiz lazım. The first is labor cost and productivity. Birincisi işçilik maliyeti ve üretim. Because productivity is connected to labor cost, but also the location. Location in Europe or location in Greece is not the same labor cost. Verimlilik işçiliğe bağlı olsa da tesisin bulunduğu yerde pazara yakınlığı açısından verimliliği etkileyen önemli bir faktör. Of course, the second point is the yield, because we are processing very expensive product, and any point of yield means not peanuts, but cents of euro. Bu ikinci nokta da bir verimlilik konusu ve çıkabilecek olan oran, yenilebilecek olan oranın çok pahalı bir malzeme ürettiğimiz için çok yüksek olması gerekiyor. After the third point is the service and the product quality, because we had some example in the presentation this morning, and we all know in our business that as soon as you have one mistake with one customer, sometimes you have to claim it's costly. But the worst is not that. If you lose the confidence, if you lose all the partnerships that you have built with a customer, it's immediate impact on your cost. Üçüncü nokta ürün ve hizmet kalitesi düzeyidir. Buna çok önem veriyoruz. Çünkü bazen bir müşterinin şikayeti diğerlerinde beraberinde getirir ve bu memnuniyetsizlik çok çabuk, çok ciddi bir sorun haline gelebilir. Dolayısıyla bu üçüncü unsur da müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. After, of course, you have the amortization period to improve. Dördüncü tabii ki yatırımın geri dönme sürecidir. Before to make any investment, we have to screen those 4 points, because as I told you, if we take the example of the Super Shield investment they made in our group, we can see that it's a very deep investment. But finally, to get the payback on that, it was just on price because of service to the consumer, and maybe we could have the same effect with less investment. Her türlü yatırımı yaparken olduğu gibi bizde de yatırımın geriye dönüş sürecini çok iyi hesap etmek lazım. Bunun için de hizmet kalitesi düzeyinin hiçbir zaman düşmemesi ve aynı standartlarda devam etmesi bizim yatırımın geri dönüş açısından çok önemli bir faktördür. Now, if we go on running the processing activity and to understand how it's the key point to monitor, to manage, we have some key parameters to check. Şimdi işleme sürecindeki bazı yönetim ve operasyon modellerini gözden geçireceğiz. As I told you previously, if we compare salmon with sea bass and sea bream, size is of key importance. Daha önce de belirttiğim gibi somonu, çipura ve levrekle karşılaştırdığımızda ebadın çok büyük bir önem kazandığını görüyoruz. Size, weight of the fish, but also of the final products has deep impact on all the organization and the cost. Balığın ebadı, ağırlığı bütün organizasyonun maliyeti ve verimliliği açısından çok büyük önem taşır. To monitor very efficiently your activity in primary and secondary processing, it's very, very important. First, to have a clear definition of all the steps that you will have to manage in one factory. Birincil işleme ve ikincil işleme aşamalarındaki bütün yöntemleri, uygulamaları izlemek ve takip etmek ürünün son ürünün kalitesi açısından vazgeçilmez bir önem taşır. In the factory, I told you, okay, we know that we have primary and secondary processing. We can say it's 2 rooms, but no, not so simple. It's
at minimum 6 completely different units in terms of organization and knowledge and analysis. Şimdi size birincil işleme ve ikincil işleme aşamalarından bahsettiğimde belki gözünüz önüne iki ayrı oda gelmiştir. Hayır, bu kadar basit değil. 6 ayrı odada, 6 ayrı bölümde bütün bu işlemler yerine getirilmektedir. This clear view detail of all steps allows you to have a clear understanding of all the associated parameters in terms of leg organization, in terms of limiting factor, in terms of yield, in terms of productivity and so on. İş gücü, çıkan ürünün oranı ve otomatizasyon ve işlemler açısından bütün bu tek adımların hepsinin kusursuz olarak yerine getirilmesi gerekir ki son ürün kusursuz olarak ortaya çıksın. When you work also with this analysis to know precisely what are the different steps, it allows you also to anticipate the notion of buffer stocks between each step to have flow and flow even if the last one. Bu arada her aşamadan diğerine geçerken stokların belirgin bir miktarda olması gerekir ki bir aşama diğer aşamayı beklemek zorunda kalmasın. And this very clear definition allows also you to decide when and why you will sometimes switch from manual to automation or the opposite. Bizim manuelden otomatizasyona geçişimizde de tüm bu stok maliyetli stoklar ve geçişlerin çok büyük önemi vardır. To give an example for that, we started our map production with 2 small machines. Buna bir örnek vermek gerekirse MAP işlemimize 2 küçük makineyle başlamıştık. It was for many different products, more than 50 different products a day, with small batches, with specific adjustments per customer. So we decided to have it very likely automated. 50 değişik ürünün ortaya çıkarabildiği bu MAP makinelerinde çok çeşitli farklı ambalajlar yapabildik ve otomatizasyona geçebildik. After some years of rise of this activity, we have decided to invest on a large capacity, fully automated machine. Birkaç sene sonra tüm bu sistemde tamamen otomatizasyona geçmiş makineler kullanmaya karar verdik. And by this way now we manage all our production to say large series, we reduce our costs, we optimize our production costs to put on the full automatic line, and all the small series which remains go on the old machine, which are very efficient for that. Small series. Bir taraftan otomatizasyona geçip üretimi arttırırken diğer taraftan yarı otomatizasyon yöntemiyle çalışan diğer makinelerimizin de üretimine devam etmesini sağladık. Onlardan vazgeçmedik. Once again, it illustrates what I told you. In fresh sector, service to the final step for the final consumer is essential, and you are always checking where is the best limit between standard, full production, and flexibility, which means service. And it's always a combination which is dynamic. It's never stable. You have to adapt when your market is changing. Bu sektörde piyasaya bağlantılı olarak daima dinamik hizmet vermek zorundasınız. Hiçbir zaman sabit değerlerle çalışamazsınız. Dolayısıyla devamlı üretiminizi ve hizmet tedarik zincirinizi bir araya getirmeniz gerekir. Now, to run efficiently all the steps between the raw material production and the final market, of course, it's very essential to have forecasts. And that's what I did say at the beginning. That's one of the key advantages of C-farm product. Tüm bu işlemleri göz önünde bulundurduğumuzda ham maddeden son ürüne kadar geçen tüm aşamalarda çok önemli bir unsur vardır ki o da öngörebilmek, kapasiteyi önceden tahmin edebilmektir. And when you have some forecast for raw material income, reliable forecast, but also forecast for market, after you can check all the points associated to see the to define the best organization and to identify if you have limiting factors which can block your ability to fulfill the forecast. Ancak ham madde konusunda akışın nasıl ve ne miktarda olabileceğini öngörebildiğiniz takdirde daha sonraki işlemlerde ve yöntemlerde pazarlamayı da buna göre kusursuz bir düzenle yapabilirsiniz. Time out for coffee because everybody is a bit sleepy.
and we get some coffee and we resume for in 5-10 minutes because we need everybody needs a bit of coffee. Kahve arası veriyoruz. Okay, that's okay. Fotoğrafı görmedim. Sesli var ama diğer ben de onu baksana ben açılışım. Bizim bir şey yok. Gözler ses çıkıyor. Fark etmediniz mi? Sağ gol penaltı. Is it possible to ask what kind of patient because it's water and it's sleeping?
question to ask, don't hesitate to cut, because the most interesting is to say if at one moment you have some question, it means that something is also concerning your industry. It's important on this time to say, please, can you explain or develop or go deeper on this point, so it will be more useful for all the people. Ben şimdi devam edeceğim, ancak lütfen herhangi bir sorunuz varsa veya anlamadığınız, tereddüt ettiğiniz bir konu varsa beni kesin. Çünkü bu sorunun oluşması demek sizin bu konuyla ilgili bazı şeyleri bilmek istediğiniz veya daha derine inmek istediğiniz anlamına gelir. So, no question? Soru varsa yoksa devam edeceğim. Not yet? Daha değil. So we have discussed about forecasting, organization of the different steps and so on. Now, things that we... Sorry. One question. Go back. In the previous one. This one or this one? This one. This one? Yeah, you explained in Athens that this system, let's say, is a production line. Yes. But you have equipment that have a capacity, different capacity, and equipment that has lower capacity, and how to adapt. This is, I think, it's interesting as a concept. Burada bir üretim hattından bahsediyorsunuz. Demin benim ilgimi çekti. Bir otomatizasyona geçmiş bir sistemden, bir de daha az otomatizasyon olan yarı manuel bir sistemden bahsettiniz. Bu ikisini nasıl birleştirebildiğinizi anlatabilir misiniz? If I have this picture, it's because it illustrates some example of details where forecasting, which looks normally quite easy, is very important to be focused on many details, because somewhere just one detail can break all the organization, and in this case it's big trouble for everybody because it affects the customer. Bu tür sistemlerde, üretim hatlarında ayrıntıya çok önem vermek gerekir. Zira her iki sistemin bir tanesinde bir ayrıntı aksadığında zincirleme tepki olarak bütün sistem aksayacak ve verimlilik düşecektir. On this line, it's a deboning and portioning line, fully automatic. Bu tam otomatik olarak çalışan bir porsiyonlama ve boylama aletidir. We have system for automatic deboning here, control of deboning, automatic portioning, and packing. Birinci sistemde kılçıktan arındırma, ikinci aşamada kontrol, kılçıkların kontrolü, üçüncü porsiyonlama ve dördüncüsü de paketleme ünitesidir burada gördüğünüz. Normally, line like that is driven not by capacity of people, but we have a machine and we just have to say how many people around depending on the product. Burada normalde bu tür sistemlerde insan sayısı üretkenliği direkt etkiler, ancak tam otomatizasyon olduğu için burada ünitelerin düzgün çalışmasını kontrol eden insanlar vardır sadece. It means that next week, if I have a forecast with a hyper retail market, we make a national promotion, I can say, okay, this line we work 20 hours a day. Örneğin bir kampanya başlatacaksak önümüzdeki hafta ve balık üretiminin artacağını planlıyorsak, bu üniteyi bir gün içerisinde 20 saat çalıştırarak üretimi de aynı oranda yükseltebiliriz. Quite easy. I can take people from different teams. I can have some intermediary worker to have 20 hours working on this line. Bu üretimi 20 saat, günde 20 saat çalıştırabilecek shiftleri ayarlamak ve insanları da çalışma gücünü buraya temin etmek bizim için bir sorun değil. But now, stupid problem. The people who are making deboning are specialized. They are expert. I have two people. Ancak burada bir darboğaz var. Kılçıkların temizlenmesini denetleyen sadece 2 kişi vardır ve bunlar bu konuda uzmandır. It means the limiting factor is not our storage, it's not the logistics, it's just a stupid limiting factor if it is not anticipated and organized, because I have only two people and those two people cannot work 20 hours. Burada örneğin çok net bir örnekle karşı karşıyayız. Eğer siz bütün sistemi 20 saatte çalışacak, günde 20 saatte çalışacak konuma getirir, ancak buradaki 2 uzman kişiyi çoğaltmazsanız sonuca varamazsınız, çünkü hiç kimse 20 saat aralıksız çalışamaz. And it goes back to your advantage in fish farming. You have all the data to prepare the things and to go on all the details required to be sure that after you can be committed for the market
to commitment with volume, with specification, with precise timing that people in wild fish cannot make, but it's also a very complex point to manage. So you have a big advantage, but it requires a real professionalism to be able to use all the data that you can collect and monitor. Bu örneği şunun için verdim. Daha evvel deniz balıkçılığında piyasa taleplerini karşılayacak ve tatmin edecek öngörüler yapmanın imkansız olduğunu söylemiştim. Bunun ancak kültür balıkçılığında mümkün olduğunu söylemiştim. Fakat burada gördüğünüz gibi tüm sistemin pazar taleplerine ve isteklerine uygun olarak çalışabilmesi için bütün ayrıntıların gözden geçirilmesi ve bu gibi dar boğazların öngörülerek aşılması son derece önemlidir. Now, a very important point also to manage all secondary and preliminary processing is all the IT system. Burada bütün işleme yöntemlerinin düzgün çalışmasına neden olacak bir diğer sistem de IT, yani bilgisayar sistemleri. I have to manage a range of 600 different products in my factory. Benim tesisimde 600 farklı ürünü izlemek zorundayım. And when we are discussing with our customers, we are discussing about 1 cent, 10 cents, not €3 difference for one product. So we need to be very, very, very precise in our knowledge, after in our capacity to be in accordance between all our expectations and the real cost of our products. And it means that if you have not a very structured database with automatic collection of all the processing steps data, it's very difficult. Bilgi işlem merkezinde ortaya koyduğumuz özellikler bizim piyasadaki fiyatlarımızın diğerlerinden 1, 2, 3 sent farkı ancak kaldırabilecek nitelikte olması. Yani 3 euroluk farklardan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla da bütün bu bilgisayar sistemlerinin ve çalışmaların bütün piyasadaki bu küçük fiyat farklarını, maliyet farklarını karşılayacak ve izleyebilecek nitelikte olmaları gerekir. We need in this business to make, but on some ways the same in pure farming. We have to make every time connection between our forecast expectation in terms of yield and cost processing and so on, and the real. And when we are processing 10, 20 tons per day of production with 100 people, many steps of processing, if we want to handle that just with a paper, bu hassasiyeti elde etmek için de sürekli ham madde girişinden son ürünün çıkışına kadar tüm işlemlerin bu merkez, IT merkezi tarafından takip edilmesi, izlenmesi, gözlenmesi ve sonuçlara ulaşabilmek için hassasiyetle değerlendirilmesi çok önemlidir. 20 ton balıktan tutun piyasaya sürülecek olan işlenmiş mamullerin adedine kadar her şeyi öngörebilmek ve tahmin edebilmek çok önemlidir. You mentioned that the companies that produce the automatic machines, they have their own software, but you mentioned some deficiency this software has. Can you explain? Bu otomatizasyon için gerekli olan ekipmanı, teçhizatı yapan üretim tesislerinin kendi bilgisayar sistemleri ve software'leri olduğunu söylemiştiniz. Fakat bu yazılımların eksiklikler gösterdiğini belirttiniz. Bunu açıklayabilir misiniz? Yes, in the group, in the Nordic factory, which are most automatic with large volume and small number of items, they have a tool which is developed by Marel. It's a very well-known company in processing equipment, and this is very efficient to record and to monitor the pure production data in primary processing. İskandinav ülkelerinde miktarlar çok daha yüksek olduğu için bu tür otomatizasyon makinelerini üreten Marel gibi şirketler bizde çok sıkı işbirliği içindeler ve izlemeyi ve takibi çok kolaylaştırabiliyorlar.
But when we are more connected to secondary processing and to market, they have nowhere in this software ability to connect market customers' products with technical data. So for me, it's a big lack because, of course, we are much more focused to say what is the result of this batch for this market or this supplier than just to say my total salmon efficiency today was this one. Ancak ikinci derecede işleme ünitelerinde miktarlar çok daha düşük olduğundan ve pazar taleplerine göre hareket edilebilecek yazılımlara sahip olunmadığından bu olanaklara sahip değiliz ve kuzey ülkelerindeki somon üretimi makinalarındaki yazılımlarla karşılaştırılmayacak neticeler elde ediyoruz. To go on the IT system, a key point that is managed very efficiently and is a key point very useful is all traceability data, and it's also a very good point for farmers compared to whitefish. Bu IT sistemindeki veriler ve çıktılar da hassasiyeti açısından çok önemlidir ve deniz balıkçılığına karşılığın bizim sektörümüzde çok büyük bir önem kazanmaktadır. Now all the retention are very, very focused and have very high expectation in traceability that they cannot or very difficult to get in wild fish because it's both miscellaneous, both in many countries and so on, and all the supply chain doesn't organize and collect it efficiently. In fish farming, we are in salmon, clearly in salmon, in all the map products that I send to the retail chain, in each map I have one barcode, and by this barcode I can go to the cages. Şimdi deniz balıkçılığında tabii çok çeşitli coğrafya bölgelerinde değişik teknelerden gelen balıkların öngörülmezliği IT sistemini o kadar önemli kılmazken somon balıkçılığında her gruba, her balık grubuna bir barkod verilerek ve bu barkodlar takip edilerek bilgisayar sistemleri üzerinden tek tek kafeslerdeki durumu kontrol edebilir ve bu IT sistemini çok daha etkin ve geçerli bir şekilde izleme ve monitör takip etme açısından değerlendirebiliriz. So for all those aspects, it's very important if we go on secondary or primary processing, don't to forget that it's very essential for middle long term. Of course, we can run for short term without that. But for middle or long term, to be very focused, to have also a very strong and efficient IT system. Hem birinci işleme hem de ikinci işleme sistemlerinde olsun bu takip ve izleme sistemlerinin düzgün çalışması uzun vadede, tabii ki kısa vadede de olabilir ama esas uzun vadede yapılacak olan planlamalarda ve stratejilerde çok önemli yer tutmaktadır. Now the key point, KPI is key performance indicator. The key point we are always monitoring in our business to see what is our efficiency. İşimizdeki etkinliğin ne derece verimli olduğu ve iyi olduğunu görmek için bütün bu sistemleri takip etmek zorundayız. We have first, we already speak about that, productivity and yield, of course. İlk önce tabii üretim ve kazanç konusunu ele almıştık tabii ki. But after we have also very important point, for example, the factory charge level. Ama tabii bundan sonra da tesisin masraf düzeyi çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmakta. As I told you, for big factories, if you want to have very efficient with automation and so on equipment, it's very big investment. Tabii büyük tesislerin otomatizasyona geçmesi demek aynı zamanda çok yüksek düzeyde de yatırım yapması anlamına gelmekte. The target is to have a factory with an average charge level of 60%, 60-65%. Hedef burada %60-65 verimlilikle çalışan bir üretim tesisi kurmaktır. If you are higher than 60-65, it means that you lose in flexibility. If one or some big customer or on one season, you have to push the machine and to rise a lot their volume, you are too close to your full capacity. %60-65'in üzerine çıkmak demek tam kapasiteyle çalışmak anlamına gelir ki bu her zaman verimliliğin daha iyi düzeyde artması anlamına gelmez. And if you are below, it means that you are not competitive because you have too heavy costs
to cover with not enough volumes to pay that. Bu oranın %60-65'in altında kaldığınızda da rekabet gücünüzün düştüğü anlamına gelir ve kapasitenizi kullanmamanızdan dolayı verimliliğiniz düşer. One question. This is for your factory where you have, let's say, automation plus manual, or we're talking about full automated system? Because a full automated system, probably, if you can push it to higher levels of charge, 80%, probably you are going to have failures of the machinery. What is the situation? Burada bahsettiğiniz verimlilik oranları sizin gibi iki sistemi de bir arada barındıran hem otomatize sistemleri hem de manuel sistemleri barındıran sistemleri yoksa tam otomatizasyon olan tesisler için mi geçerlidir? Eğer tam otomatizasyon için geçerli bir sistemse niye %80-85'lere kadar çıkarmayalım verimliliği arttırmak için? Aletler bozulacağı için. No, it's more close to fresh parameter. It's not connected to automation because in manual you can also have disease and I don't care. So it's more connected to the fact that in fresh factor you need flexibility, so you cannot target too much. If you target 80, 85%, 90%, it means that many times you won't have the flow, or you will have extra requirement that you cannot fulfill. In frozen industry, in pastry and so on, I have my former quality production manager who has gone from my business. She has gone in the industrial frozen paste production. He had all his production planning 2 months before. Burada genel bir kavramdan bahsediyoruz. Herhangi özel bir kavramdan değil. Eğer siz tesisinizde verimliliği arttırmak için hedefinizi %80, 85, 90 gibi miktarları çıkardığınızda akışı buna göre ayarlayamazsınız ve akışı ayarlayamadığınız için de aksaklıklar meydana gelir. Bu sadece bizim sektör için geçerli değil. Makarna ve unlu mamuller ürünlerinde de daha evvel çalıştığım ve üretim müdürlüğünü yaptığım tesislerde de böyle olmuştur. Just to tell you that in Mediterranean, we used to say most of the time we are, let's say, 20-30%, and some days, sometimes we're 150% charged. We are pushing the system to the limit, and you are saying that we have to have some kind of constant 60% at least flow in order to make money out of the investment. Bizim Akdeniz sistemindeki balıkçılığımızda, kültür balıkçılığında genelde bazen %20-30 verimlilik oranında kalırken bazen de %150'lere kadar üretim kapasitesimizi arttırdığımız olmuştur. Benim anladığım kadarıyla siz burada daha istikrarlı %60-65 civarında bir üretim hedeflenmesi gerektiğini söylüyorsunuz. 100% is the real 100 because if you go to 150%, it means that you don't know what is 100% technically in your factory. Yeah, when you have a clear definition, it means in our business in Boulogne-sur-Mer, 100% it means 2 switch for each processing unit. Because we know that we can work in 2 switch. 2 switches, what do you mean? 1 team in the morning, 1 team in the evening. From 5 in the morning up to 22 in the evening. Burada %100'ün üzerinde verimlilikten bahsettiğiniz zaman sizin kapasitenizi tam olarak bilmediğinizi ortaya çıkıyor. Çünkü %100 demek, örneğin bizim Fransa'daki fabrikaları ele aldığınızda %100'e gelmek demek, shift'i de 2'ye, mesai de 2'ye arttırmak, vardiyayı 2'ye çıkartmak ve her şeyi 2 katına çıkarmak demektir ki bu zaten başlı başına bir sorun. Now, a second point in terms of KPI, which is important, is to say when we have our standard of productivity, it's mainly about productivity. We know that, I told you, for example, when I show the portioning line, that the machine is able to process 9 fish per minute, every minute during the processing time. This is the maximum and standard capacity of the production line. Burada üretim hatlarınızın standart kapasitesinin ve üst düzey kapasitesinin ne olduğunu bilmeniz çok önemlidir. Deminki verdiğim örnekte kalmak istersek, burada örneğin temizlenen balık adedi dakikada 9 balığı geçemez ve bunu geçmeniz teknik olarak da mümkün değildir. This
maximum level is not the one that we can select for price calculation and for forecasting. We have on this way more a target, average target, which is below the maximum. Dolayısıyla pazarlama ve satış amacıyla bu üst sınırı hiçbir zaman hedef olarak ortaya koyamayız. Bunun biraz altına düşerek benim bahsettiğim %60-65 oranları hedeflememiz daha gerçekçi ve geçerli olur. Because you have to include after all the starting step where the guys arrive in the factory, they have to prepare to launch the production. Will take 15 minutes, 20 minutes, depending on the machine and so on. They are paid, the factory is open, and nothing is produced. Bu arada tabii ki insan faktörleri aldığımızda ücretli elemanlar geldiklerinde 15-20 dakika bir hazırlık, üstü yavaş değiştirme, diğer ihtiyaçlar gibi zaman kaybederler. Bu üretimi tabii ki etkiler. Dolayısıyla hiçbir zaman %100'ü elde edemezsiniz. After you have many other points, because people are sometimes waiting the product because the truck is late. Sometimes they have to go out because break of midday, and at the end of the day they have to clean. So you have many factors that you have to include to say, no, if I have 100 instant capacity on one line, my real cost and my real management for forecasting and so on is below. Bazen kamyon gecikir, bazen kamyonun gelmesi öğlen paydosuna denk gelir. Bunun gibi birçok öngörülmeyen ve ortaya çıkabilecek aksaklıklar sizin üretim hedefinizi %100 oranında koymanızı engeller ve %65 gibi bir ölçüyle daha gerçekçi kılar. If I take the example of our factory, presently we have an average 75% efficiency compared to the max, because we are very focused on service. We have wild fish, which is not so predictable. We have many small production, small salary connected to miscellaneous customer, and all this affects. Bizim fabrikadan bir örnek vermek gerekirse, biz daha çok beyaz balıkla, beyaz etli balıkla çalıştığımız için verimliliğimizi %75'e kadar çıkarabildik ve bunu üst sınır olarak belirledik. Bu bizim şartlarımız altında daha gerçekçi bir hedef ve ulaşabildiğimiz bir hedef olarak gözükmekte. After another very important point is the rules that you define to split all the indirect costs in your production analysis. Üretim analizinizde doğrusal olmayan, dolaylı olan maliyetleri de izlemeniz ve belirlemeniz gerekmektedir. For each product, we have some obvious direct costs, the raw material, labor cost, packaging, sometimes logistics, but some points of course are very clearly understandable and very easy to affect one product because it's direct connection. Bazı maliyet unsurlarını direkt unsur olarak görebiliriz. Örneğin balıkta ham madde, üretim maliyeti, işçilik maliyeti, ambalaj, nakliye gibi masraflar, maliyetler direkt maliyetler olarak bakılır. But after we have a lot of indirect costs to split, for example, all the support service, the management, the commercial team, the administrative, the maintenance, the quality, the cleaning, a lot of diverse costs to split. Ancak bunun yanı sıra idari masraflar, yönetim, temizlik, bilgisayarlar, kırtasiye gibi dolaylı diye adlandırabileceğimizde diğer masrafların da takip edilmesi ve izlenmesi şarttır. If you don't split those costs very efficiently connected to the reality of this splitting in your daily running costs, it means that you are sure to lose money. Why? Eğer bu dolaylı ve dolaysız direkt maliyetleri birbirinden ayıramaz ve günlük üretiminizde doğrudan ilişkiye geçiremezseniz bu da sizin muhakkak ki para kaybetmenize neden olacaktır. To arrive to us at the beginning, we had not so complex range of product, and we had a very simple range. It was per kilo final product and family of final product. We say we have a standard of splitting cost to put on this product. Biz bunu üretim başına, kilo başına bir maliyet olarak çıkartıyoruz. Ve bütün bu dolaylı ve dolaysız direkt masrafları, maliyeti bu hesap üzerinden, kilo başına maliyet üzerine odaklıyoruz. When our range of product has evolved, get more complex, at one time we have a very bad
experience means a lot of activity in the factory, but also at the same time losses. Ancak üretim yelpazemiz genişlediğinde bunun bu kadar basit olmadığını gördük ve üretim yelpazesi ve ürün sayısı arttıkça bu maliyet hesabının daha da çeşitlendirilmesi ve detayına inilmesi gerekliliğini gördük. It's easy. All the customers went where we were the most competitive, and of course we are more competitive when we are losing money. Tabii ki bütün müşteriler bizim daha rekabet alanında kuvvetli olduğumuz yere gittiler ve alışveriş yaptılar. Çünkü biz bu işte para kaybetmiş olduk. So we have completely changed our splitting. Now the rule is per hour because we consider it the stable and limiting factor of the factory to develop its activity. All our costs are split per hour of direct labor in the factory and not per kilo. Bunun üzerine biz ürün çeşitlerimiz arttığında artık hesabı o şekilde yapmamaya başladık. Yani maliyeti kilo başına değil, ürettiğimiz saat başına bir maliyet çıkartmaya başladık. So for each activity and factory, the rule has to be defined, but it's very, very important topic. Bu çok önemli bir konu. Burada bu ayrımın ürün çeşitliliği fazla olan her yerde uygulanmasında fayda var. And after, the monitoring of the claim is also essential to have a good management of processing. Tabii ki işlem ünitesinde, işlem tesisinde yönetimin çok büyük bir önemi var. İyi yönetiminin de çok büyük bir faydası var. This for many reasons. The first one is the cost. When you have €1 of claim, you know it because you have the claim, but many times €1 of claim may be 10 or €100 impact because your customer has been affected and he won't forget. Bazen €1'luk bir şikayetin ve iadenin bile çok büyük bir önemi olabilir. Çünkü €1 şikayet ileride müşteri size küseceği için €10, €100 bir zarar olarak geri dönebilir. And also, when you have a good claim treatment, it means that it gives you data to initiate analysis to say, why do I have my claim? And so what can I improve to avoid a new one? Ayrıca müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi ve analizi geri besleme açısından da çok önemlidir. Zira siz bu şikayeti doğru değerlendirdiğinizde ve analizini doğru yaptığınızda buradan yola çıkarak inovasyon ve iyileştirme çalışmalarına başlayabilirsiniz. Kaçırmış olabilirim. Genelde iş tüketimde vardı yani sanırım şey yok. Hayır yani müşteri derken dışarıdaki, pazardaki müşteriler var. Yani şey lokal mi? If you talk about clients, customers, Yes. do you mean separate customers or exportation, like countries or companies? We are Or the main connected, single customers. for us, we are connected to direct customers, direct retail, direct wholesaler. We are importing the product from the upstream part of the supply chain of the roof, and we are the end line connected to the market. So we are connected directly to the final customer. Hem toptancılara hem de tek müşterilere yani perakende müşterilere bağlı. Do you mean consuming in your countries or in foreign countries too? Currently, we are selling quite exclusively in France and also in Switzerland. Fransa özellikle ağırlıklı olarak Fransa ama İsviçre'de satış yapıyor. Our subsidiary company in Denmark is focused on Denmark and Germany. Danimarka'daki tesisimiz Danimarka ve Almanya üzerine uzmanlaşmış. And the southern factory is selling in France and in Spain. Güney Fransa'daki tesisi Fransa ve İspanya'da satış. Kullandıkları o yazılım sistemini bir açabilir miyiz? Nereden nereye, neleri kapsıyor? Can you give more information about the software you are using? Which one? Because we have a lot of software. Which one? Çok yazılımımız var. Tam olarak hangi yazılım var? Üretim aşaması. Üretim makinelerinin yazılımı var. The software of the producing machines. In the factory for monitoring all the data in factory is a software developed by Maher. Maher yani fabrikasyon makineleri üreten şirketin software'i mi yoksa izleme makineleri mi? İzleme makineleri.
No, the monitoring software. Yes, the monitoring software in Marel, and you have to know that it was a prototype of the system they are selling now, which is called Innova. We don't want to go to Innova for the reason I explained. We need now to go on an ERP system to have not only production data on some way and ERP, you said. invoicing on another way. And so we need to include all on only one database. Innova diye bir sistem kullanıyoruz ve burada faturalamadan tutun bütün izleme sistemlerine kadar farklı ülkelerde çalışan bir bütün sistemin içindeyiz. O zaman şey demişti, saat başına maliyetlendirme Evet. yapıyoruz dedi ya. Madem bütün sistemleri kapsıyorsa ürün başına da maliyetlendirme yapabilirler. You mentioned that your efficiency method is measuring the productivity per hour. It was before per kilogram, now it is productivity per hour. To split the indirect cost, Indirect. I monitor my productivity batch per batch. So I have the hour consumed compared to the objective standard, which are also collected to the price cost calculation. But all this is just accumulation, correction, and comparison. Bu sistemle aynı zamanda tek gruplar için de hem hedeflenmiş üretimi inceleyebiliyorum, karşılaştırabiliyorum. Hem de geçmişe dönük üretimi şimdikiyle karşılaştırıp sonuçlar elde edebiliyorum. You said that you are using now ERP. Yes, we are working since 1 year and a half, and we expect to have it implemented end of next year because it's a very Complex. this step we are making at the group level. 1,5 senedir de ERP diye bir informatik sistemle çalışıyoruz. So it means 3 countries, more than 10 factories with different behavior, different step, and we are working on a group level ERP. 3 ayrı ülkede çok farklı sistemlerle çalıştığımız için bu ERP sisteminin hepsini koordine etmeye çalışıyoruz. Which company? The old name was Movex. It's the standard for all the group in Norway. Marina West. Movex. Movex ve Marina It West was diye bir Movex branch. after it changed to Lawson, and currently it's a new name. I can check and give you. Tam şu anda yeni ismi bilemiyorum, bakabilir misiniz? Kaçırmış olabilirim ya da yanlış anlamış da olabilirim. Sadece neden saat başına maliyetlendirmeye geçtiklerini Çok fazla ürün olduğu için. Çok çeşit olduğu için Daha dediler. fazla. Hayır. Çok çeşit olduğu için. bütün yazılım sistemini bir yerde toplayabiliyorsa yaptığı ürün zaten stabildir. Bellidir yani. Onu onlara koyabilir. You explained that you changed your system from per kilo to per hour because the variety of the products was Yes. too much. She is asking why, if you can collect all the data in one computer, in one software system, why can't you make both at the same time, per hour and per kilogram? Because- Cost calculation. First, because presently the system is not yet implemented in ERP, and the number of multiple software that we have doesn't allow a very simple integration. Şu anda birinci neden ERP sistemin tam olarak devreye girmemiş olması ve bütün bu ünitelerin birbirine tam bir eş düzümlü olarak çalışmaması. Çünkü hepsini birbirine Henüz- entegre henüz edip değil. bir şekilde ürün Henüz maliyeti. değil. And also for each software, a software is a tool, and you decide what are your rules. So our rules were per kilo. It was simple rule to handle, simple rule to manage daily, and it was also simple rule to discuss with the customers. But currently we say it was too simple. We didn't want to very sophisticated system because there are much more sophisticated system to split the cost. But the topics what to say, please be careful when you select because you need a simple way to split those costs, very easily understandable, easy to manage, and connected to the reality. If you don't have to select the good parameter, it's not a question of software. It's a question of you have to know enough your business to say this is the key I need to split the cost. Bir yazılım siz ne isterseniz onu verir, onu o şekilde çalışır. Bizim ilk kilo başına yaptığımız maliyet hesapları yazılımında her şey ürün çeşitliliği çok olmadığı için kolaydı. Ancak şu anda ürün çeşitliliğinden dolayı biz yazılımı bu şekilde çevirdik ve maliyeti bölebilmek ve ayırabilmek, ayrıntılayabilmek için bu yazılım şeklini biz seçtik.
what is probably at the end of the presentation there is an Excel file where he can demonstrate how he can calculate the cost. Sunumun sonunda bir Excel dosyasında maliyetleri nasıl ayırabildiğini ve ayrılabildiğini göreceksiniz. But I think I have it here. I can give it to the Henry. If you have a USB, it is in your USB. What he's trying to say is like, okay, you have a cost per kilo. The cost per kilo is easy for everybody to understand, the supermarkets, the customers, yourself. But it is other people used to calculate per tray, per item, the cost of this item. It's another way to calculate. But there are some costs in his system which are not easy to process. They are not direct, they are indirect. Let's say management, cleaning, other services. In order to cost precisely this product versus that product, they are working on the productivity of their people per hour or the cost per hour in order to put this general cost into each one of the products, per kilo or per item or whatever. Şimdi maliyeti kilo başına hesap ettiğimiz zaman bu çok basit bir hesaptır ve herkes tarafından anlaşılabilir. Ancak ürünlerin, yani tek tek ürünlerin maliyet ayrıntılarını size vermez. Siz çeşitli ürünlerin saat başı maliyetini hesap ettiğinizde bir ürünü diğeriyle karşılaştırabilme ve üretim etkinliğini ortaya koyma şansınız olur. So, Üretim verimliliği. this is a crazy example. Bu çok çılgın bir örnek. It has real because I know we cannot produce this type of product with this basis. Bu sadece bir örnek, böyle bir üretim olamayacağını ben de biliyorum. It will just illustrate how everything is connected. When we calculate a price, we have this type of analysis. Eğer bir fiyat belirlemek istiyorsanız bu tür bir analiz yapmak zorundasınız. First, we put all the expectation specification I told you at the beginning. It's very important to be precise, to say what are the raw material, what are the specifications, the yield, the standard, and so on, to have a clear discussion internally with your teams, with your quality control, but mainly with supplier and also customers. Sunumun başında da söylediğim gibi bu parametreleri ortaya koymak için üretimle ilgili çok net sayılara ve bilgilere ihtiyacımız var. Bunları bilmek için kalite yönetimiyle, üretimle, bütün bölümlerle sıkı bir işbirliğinde olmanız gerekir. We had a requirement from a small company involved in organic CBAS 2 years ago to make a price calculation for them for very specific small series production. Organik, you said organic. Yes, organic. Organik levrek üretimi için bundan bir sene kadar önce çok özel hesaplar yaptık ve bu küçük çaptaki üretimin nasıl verimli olabileceğini araştırdık. So it means that this product, it was fillets put it in tray at variable weight, 260 gram target. Bunu hedeflediğimiz ölçek yaklaşık 260 gramlık paketlerde bulunmaktı. Working from whole non-biotic organic CBAS 300-400 grams. Bütün biyolojik ve organik malzememiz, ham maddemiz 300-400 gram büyüklükteydi, ağırlıktaydı. This weight target, raw material connected to the yield, I will see it later, give me a standard of 70 grams weight of fillets. Bu ham madde oranında da 70 gramlık, 71 gramlık fileto ağırlığına ulaştı. So we said, okay, first we can have a target probably slightly higher than 260 grams because we will place as a standard 4 fillets to get this weight. Hedefimizi onun için 260'ın biraz üzerinde bir rakam olarak belirledik. And we are still okay in the target. Ve hedefe ulaştık. Now we go to price. Şimdi gelelim fiyata. We consider that in the price of each product, we have the first point is the cost of the raw material. İlk önce önemli olan burada ham maddenin maliyetidir. So currently I don't place the entry cost, it's zero.
but I place all the yield step by step on this product. Burada fiyatı koymuyorum, 0 euro olarak gösteriyorum ama burada adım adım tüm masrafları, burada şimdi maliyeti göreceğiz. With this standard, which was belly off, very, very clean fillets, just filleting step, we were losing 58% of raw material. Çok temiz filetolar olduğu için ilk aşamada %58 gram bir kaybımız oldu. They wanted pinboard off fillet, but not by cut, because it's not nice for this customer. Bu müşteri kitlesi için daha değişik formda bir fileto çıkarmak zorunda kaldık. So we had 1% loss of product just by deboning with some hand tools. El aletleri kullanarak kılçıkları temizlediğimiz için bir de orada ilave %1 bir kaybımız oldu. And we know that during the timing that we produce the fillet, we store in chill storage, and after we place back, we have usually easily 1%. It was here 0.5% of drip loss. Drip loss. Small, tiny, some water which goes out. Küçük temizlerken Loss of water. kaybettiğimiz özellikle su olarak çıkan ağırlıkta %1 gibi kayıp oluşturdu. All those points are very important because when you place here on organic sea bass, they were expecting something like 6-7 euro per kilo here. Burada organik levrekten bahsettiğimizde fiyatta 6-7 euro gibi beklenti var. Each point here is very important. Buradaki ulaştığımız nokta çok önemli. When we have finished on the raw material, and then we'll after simulate. Of course, we have all the processing steps. Tabii burada şimdi değişik ham maddeden sonra işlem adımlarımız var. As I told you, it's not salmon, it's sea bass. Burada Small somondan celery, bahsetmiyoruz, levrekten bahsediyoruz. Daha küçük bir miktar. small celery, hand processing, a lot of steps. Burada elle işlendiği için birçok aşamadan geçiyor. Can you just name the steps on? Onları We have all the reception in arrival of the product that we have to receive, to discard, to check, to control inventory. ürünün to teslim reassess. alınması, yerleştirilmesi, kontrol edilmesi bu hepsi birinci adım. This is not a high cost because it's 350 kilos average. It means 5 cents. Bu çok yüksek bir maliyet Per değil hour. çünkü This is the production. 350 kilogram saat başına da bahsediyoruz. Dolayısıyla 0.05 euro gibi bir maliyet oluyor sadece. The 2 points which are very, very costly, it's hand filtering and hand deboning. Şimdi bundan sonraki iki aşama çok yüksek bir maliyet. Birincisi elle fileto çıkarma, ikincisi elle kılçıkların temizlenmesi. With these productivities and the cost of labor in France, it means that the first line costs 270 cents per hour. Fransa'daki el işçiliğinin çok yüksek olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda ikinci satırdaki fileto maliyetinin 2.69 euro ile çok yüksek bir seviyeye ulaştığını görüyoruz. And the second line, 2.46. Ve öbürü de 2.45 euro bir maliyet. Just one comment. And Temizleme. just says that here that If you take the sea bass free, you have a product that is 2.7 euros for filleting and 2.45 euros for deboning. Bu da şu anlama geliyor ki levrek size maliyetsiz, sıfır maliyette girmiş bile olsa fileto için 2.69 euro, kılçıkların temizlenmesi için de 2.48 euro gibi maliyetiniz oluşuyor. so it's around 6 euros, something like that. On this specification on this side, we arrive at 6.4 euro per Bu kilo. tabloyla levrek sıfır maliyetle bile girse bu işlem sonucunda 6.42 euro gibi bir maliyete ulaşmış oluyoruz. This is because the salaries in France And are it high. shows of Fransa'daki hand maaşlar çok yüksek olduğu için böyle yüksek bir maliyet. In Turkey, this cost will be much lower. Türkiye'de In bu Greece çok- is much lower. Türkiye Yunanistan'da But çok daha alçak. I think what is key from your experience is to have this productivity. Buradaki Check if you can manage this productivity, because this is quite high productivity. bu çok yüksek bir verimlilik. Yani buna ulaşabilirsiniz. Let's say fillet 9 kilos per hour. Yes, and don't forget that those productivity are not the instant maximum. It's a real record when you have paid your guys for
one full month. Buradaki So this is average. Buradaki ortalama bir maliyet değil, buradaki saatte 9 kilo fileto bir ay tam çalışan işçinin maliyetiyle hesap edilmiş. Saatte 9 kilodur. When you say average, I explain that you have, I can say that one filter on this type of product can produce, when he makes this quality, for example, 60 fish per hour, one fish per minute. Bu For salmon. No, on For sea sea bass, bass. fully trimmed. On salmon, trim A, we are working at 110 fish per minute. It means 2 salmon, 110, it means by 2 salmon per minute, just trim A. bu hesap How many for sea bass? somon For sea bass, with kontrolü. this quality, because it was organic, we're very specific, we didn't want gapping, we wanted belly off and so on. It was more close to 60 fish per hour. 60 fish per hour fillet per person. Bu hesapta somonda bir kişi bir dakikada 2 fileto çıkarabilirken bu organik levrek olduğu için ve arada boşluk, filetoda boşluk olmaması arzulandığından bir kişi dakikada sadece 1 fileto çıkarabiliyor. Saatte 60 fileto çıkarabiliyor. Now, if I go up, I will show you, if I say, okay, it's not sea bass, it's salmon. I have the same data sheet. Şimdi aynısını somon için. Is it organic salmon also? Yes. Organik somon için aynı hesabı çıkartacağız. There are two things that are important here in this exercise. First of all, to see the productivity that they can achieve in this environment, and also how they calculate every line of the cost. Bu Everything is çalışmada, calculated. bu çalışmada göreceğimiz verimliliğin nasıl hesap edildiği ve maliyet hesaplarının ayrıntılarının nasıl satır satır dökülebileceğini görmek. So if I decide to change one key parameter, if I say is salmon, usually the size of salmon is 4.5 kilo, between 4 and Normalde 5. bir somonun, burada hesap konusu olan bir somonun ağırlığı 4.5 kilodur. I just change this parameter. Bu parametreyi değiştiriyorum ve My cost here is 370 and not 13. birdenbire 3.78 kilo başına 3.78 euro gibi bir miktar You alıyor. have to explain that. Yes. Before, if you go back, Yes, I have to go. Where is it now? this one. This 13.7 was the total cost. Bu 13.76 euro toplam Per kilo. maliyeti. Kilo başına toplam maliyeti. And for sea bass, fillets, pork fillets, Levrek, fileto. organic, and so on. In France, Manuel çalışıyor. Fransa'da. manual. Evet, Fransa'da manuel All çalışıyor. manual. But if he changes only here to Somona, salmon, somona then the değiştiriyor. cost goes to 3. Maliyet birdenbire 3'te 1'e düşüyor. Different productivity of the system. Bu sistemdeki değişik üretkenlikler kaynaklanıyor. And I don't have to change the yield. I just add on one factor the size of the product. Burada sadece balığın büyüklüğü faktörünü değiştirerek bu sonucu Down ulaştık. to see the other categories. And I go back now to the former discussion about splitting of indirect costs. Bu işte demin bahsettiğim dolaylı maliyet hesabının bir örneğidir. Presently, I have as indirect cost Dolaylı masraflar burada the same amount than the labor cost. işçinin de aynı, neredeyse aynı. So in my annual budget to run a factory as VMRA, I have average 3.5 million euro of direct cost salary Benim fabrikamda yıllık direkt maliyet masrafı miktarı yaklaşık 3,5 milyon euro. for total budget for running the factory close to 7 million. Toplam maliyeti bütçedeki fabrikanın 7 milyon euro civarı. It means that as soon as I use people in my factory to process and I have 1 euro of direct cost, labor, I expect 1 euro indirect cost. Yani benim fabrikamda 1 euro dolaysız masraf yaptığımda, maliyet çıktığında bunun karşılığında 1 euro da dolaylı masraf kabul edebilirim. And it's very easy to understand this rule. Imagine
my production, one day I produce only this product with the standard I give, and tomorrow I produce only salmon. Sadece somon üretirsem ve bu ürünü yaparsam ancak bu hesap doğru olur. If I produce this product, I will have 1 ton at the end of the day to recover my fixed cost. Bu ürünü yaptığımda gün sonunda 1 ton sadece maliyetlerimi karşılamak için üretmiş olacağım. But if I produce salmon, I will have 10 ton to recover my undirect cost. Somon da olsaydı 10 ton yapmak zorunda kalacağım. So it's very important to be able to connect efficiently because, of course, I didn't produce this product. Tabii ki ben bu ürünü But I don't want, because if to produce this product, I say, okay, no, it's a simple product. I just fix this at 1.5 or 2 euro. Okay, I can produce. I am sure that at the end of the month, with this type of product, I have to close my factory. Eğer ben bunu üretmeye yeltenseydim ve buradaki masrafları, sabit masrafları 1,5-2 euroya sabitleseydim, ay sonunda fabrikayı kapatmak zorunda kalırdım. Now it illustrates also how it's important to have all those data analysis connected, because of course if you change, you say no, it's not automation, it's not manual, it's automation. I drastically change that. If I say okay, it's manual, but it's not in Norway because the costs of Norway are largely higher than those. It's in France, or no, it's not in France, it's in Greece, or no, it's not in Greece, but it is in Turkey. All the analysis. Bu örneklemedeki neden değişik ülkelerdeki örneğin işçilik fiyatlarının da maliyetlerinin de farklılığının ne kadar önemli olduğunu gösterir. Norveç'te ücretler, maaşlar daha yüksek olduğundan Fransa'dakinden çok daha farklı sonuçlar çıkacaktır. Keza Türkiye öyle. Dolayısıyla bu tür maliyet ayrıntılarının aydınlanmasının ne kadar önemli olduğunu burada görebiliriz. You have to see what is the cost of the map in this industrial. Just packaging. Burada sadece paketlemenin mapın ne kadar önemli bir yer tuttuğunu da görebiliyorsunuz. This is the cost of the tray. One tray in porcelain costs around 11 cents per kilo. Bir kabın burada ücretini görüyorsunuz. The specific labels with barcode and all the item required by the Etiketlerin retail, ücreti var. close to 1 cent. Gas. Karbondioksidin burada maliyeti var. Gas was around 11. This one is all now we are more close to 0.07. 11 cent. Film. Stretch filmin burada bir maliyeti var. After you have the cardbox carton. Kartonun maliyeti var üzerinde kaplanan. The level of the cartons. Etiketleri var Is a kartonların. carton per 6 trays. Yes. Altılık paketlerdeki karton. Okay. And after you have the consumer, the film to strap the pallet. Etrafını saran stretch film. And miscellaneous per pallet, because we have pallet with return, sometimes they don't come, and we have. Taşınması için gerekli paletler maliyeti. So this. Yes. Now I have act on one point, which was the size of the fish. I can act İlk on that. değiştirdiğimiz maliyet usulü burada balığın ebadı ile ilgiliydi. I can act on that. For example, we had the problem, the supermarket chains. When we began to produce MAP in France, they were targeting 300-400 grams per tray. Bu ürünü pazarlamaya başladığımızda Fransa'daki süpermarket zincirleri bizden 300-350 gramlık paketler talep ettiler. Progressively, they have reduced because they were very focused on the unit price of one tray, not to the price per kilo. They wanted to be very focused to the unit price per tray for the final consumer. Onlar için önemli olan nihai tüketici için kilo fiyatı değil, bir paketin birim fiyatıydı. So they went from 400 grams to 3, 2.5, 2.5, 2, and at one time they were decreasing lower. They were targeting 1.5, 150. 450 gramla başlayan paketler sırasıyla 350, 200 hatta sonra 150 grama kadar düştü ağırlık olarak. If I put 150 and not 269, Buraya 269 yerine 150 gram koyduğumda
You see the impact here? Maliyet birdenbire 5,66 euro kilogram. Why? Because it's acting On the first on the productivity of the line. My machine is a machine with 8 cycles per minute. Burada benim makinemin üretiminden kaynaklanan bir artış oldu The maliyet. machine doesn't care if there is 100 gram or 500 gram, the cost is the same. Makine için 100 gram veya 600 gram işlediği önemli değil. Aynı süratle işlem yapıyor. So it means that all the productivity of this line drop a lot. Onun için buradaki üretkenlik birdenbire düşmüş oldu. And I was at 70, something like that. I am at 131. Burada birdenbire 70 centten 1,31 euroya çıktı. So The packaging, the tray is more costly now because it's smaller portion. İçindeki porsiyonlar daha küçük olduğu için ambalajlama maliyeti de yükselmiş oldu. So it illustrates how it's very important to have a clear definition of all the steps, clear definition of all the parameters, after clear definition of all the elements, and after to have also a very clear definition of the splitting cost to say, when you have all this database built, you have the tool to be sure that you won't make quick approximation which can have very, very deep impact, because Bunun için- approximation is very dangerous. Bunun için de değişik aşamalardaki değişik hesaplamalar ve yapılan maliyet faktörleri hesapları çok büyük önem kazanmaktadır. Bu nedenle maliyeti tam olarak ayırmak ve hesapları doğru yapmak son aşamada üretimin verimli hale gelmesi için kaçınılmazdır. So this was illustrating that the aspect of the IT and all the key parameters. Burada bahsettiğimiz konular dolaylı maliyet dökümü, bilgisayar, IT ve anahtar parametreler. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi atlamadan, bunlar bir önceki konuda şeyleri, müşteri şikayetleri çok önemli ve bizim için bir fikir. Yani çok özelse cevap vermeyebilir, karşılaştırmalar konuşuyordu. En belirgin müşteri şikayeti, genel başlık olarak da söyleyebilir. İşte bir lojistik, yani teslim servis, işte paket ya da balık kalitesi şeklinde sınıflandırabilir. İstatistiksel olarak en yüksek oranı alan müşteri şikayetinin tekli de müşteri şikayetinin yüzdelik maliyeti istatistik olarak bu representation olabilir, dolaylı gider içerisinde olabilir, istatistik olarak yüzde verilmeli. You have been talking about the importance of claims made by the customers. Do you have a percentage about the claims in France, about the feedback? What kind of claims have been reflected to you concerning services, logistic, quality of the food, and what was the percentage of the cost? How the percentage of the cost of these claims? If it's too personal, you don't need to reply. No, so the problem is to say how to reply is not so easy. First of all, I think it's important to say what are the most common claims. Yeah. Most common claims are connected to the freshness, mainly in wild fish, because of what I was saying. It's not so predictable, and we are either we make a lot of effort, we have much more trouble in monitoring and committing to respect of our target in wild and in farm. Bu konuyu cevaplamamda bir sakınca yok, özel bir sorun değil. Fransa'daki en önemli şikayet nedenimiz, başta gelen neden tazelik. Ve bu tazelik sorunu özellikle deniz balığında çok karşılaştırdığımız bir konu. Çünkü daha evvel de söylediğim gibi deniz balığında tahmin yapmak, öngörmek kültür balıkçılığında çok daha zor ve sık sık karşılaştırdığımız bir şikayet nedeni. After the second. Kültür balığında karşılaştıkları, özellikle deniz çupa devleti için konuşuyorum, Anadolu'nun değil de çupa devleti karşılaştıkları en büyük. What's the most common claim concerning sea bass and sea bream, especially? Personally, I don't really use enough presently sea bass and sea bream processed product to have that. But in my former company, I was only working sea bass and sea bream. The major claim
were connected to stupid things like level of ice, because I had a stupid guy, it was not yet automated, and at the beginning of the day, they place twice the quantity they required, and at the end of the day, they didn't have enough. Stupid claim. Şu anki firmamda levrek ve çipoyla çalışmadığım için bir şey söyleyemeyeceğim ama diğer daha önceki firmamda neredeyse sadece çipo ve levrek çalışıyordu. Oradaki önemli şikayet nedeni de you said quality of or quantity of ice. Ice. Yes. Ice. Buz miktarı, yani siz balıkların üzerine konduğunuz buzun miktarıydı. Okay, Ben yanlış mı anladım acaba? Stupid. Currency is finished, it's automatic system to make the ice. If we produce, if the system doesn't have, it stops. Bu yani bu sonucu durduracak kadar evet önemli bir sorunmuş. After we had a lot of stupid claims about logistic and labeling. Lojistik ve etiketleme açısından da birkaç önemsiz şikayet aldığımız olmuştur. And to address that, we had a lot work on IT system to be able to prove to customers that the reason why I told you this morning, look to the TTI system. If you are not able to prove that the problem occurs after you have delivered the product, it's the fault of nobody. Bunun için bilgisayar takibi çok önemlidir. İzleme ve takip çok önemlidir. Çünkü bu tür şikayetlerde sorunun hangi aşamada kaynaklandığını bulamazsanız her zaman sorumlu sizsiniz, ispat edemezsiniz aksine. And after all the aspects of presentation are very, very, very important in terms of potential claims. Clean product, clean presentation. Potansiyel şikayetleri önlemek, temiz ve düzgün bir ürün sağlamak için de ön şarttır. So now when we have the monitoring of the claim in the factory, principle that it's collected by the quality management team, we have a monthly review in ISO. We are certified ISO to check the claim, and the claim are sorted in two main items at the beginning. Is it our fault or not? Kalite yönetimi açısından yaptığımız denetlemelerde ve aylık raporlamalarda muhakkak hatanın, bize bildirilen hataların nereden kaynaklandığı, nasıl oluştuğu ve kimin tarafından yapıldığı çok önemli bir yer tutar. Hangi kalite yönetim sistemleri var? What kind of quality management systems do you use? We have ISO 9000, and we are now working to split to ISO 22000. ISO 9 bir şey, bir de 2009 olmaz. Okay. So You have already. She has already. She has already the. I know it's after But the key focus that we have for us is to say, when we have record all the claims that concerning really ourselves, not the logistics, not the raw material supply and so on, we have a ratio. It's our ratio, not say it's good for everybody, but we have fixed a ratio per 100 tons shipped. And we say we want to maintain this ratio at this level. If not, something is wrong, and we have to focus on what are the type of claims which are abnormally present, and to make action plan as described this morning. Tedarik, lojistik veya diğer konular dışında direkt bizi ilgilendiren şikayetlerde ise biz bu şikayetleri takip edecek bir sisteme sahibiz ve bu sistem kapasitesini değerlendirerek bunları sonuçlandırıyoruz. But Bu iş akışı gerçekleşirken karşılaştıkları en sık problem yani İş akışları hangisi? arızalanması mesela ya da yani üretimi durduracak seviyede aksatacak diyelim böyle karşılaştıkları istatistik olarak en tepedeki sorun ne oldu fabrika için? Concerning the most efficient, most essential problem in your plant, in your factory, stopping or blocking the process, what was the main factor, main problem hindering the productivity? Mainly scheduling. Pardon? Mainly the scheduling of the activities. scheduling. We are so instant organized that any failure in delay in reception create after and cascade a lot
of Bordum. We are used to start with factory. We open at 5 in the morning. We open and we start only with forecast and not precise from 5 to 7:30 up to 8. At 8 we begin to have real orders. Burada bize en çok engelleyen ve durduran etkinliklerin programlaması ve zamanlaması oldu. Biz her sabah fabrikayı saat 5'te açıyoruz ve 7.30-8'de üretime geçmek üzere. Ancak buradaki en ufak bir aksaklık zincirleme aksaklıklara ve zorlukları. And with all the complex range of product, because you see in the picture of the factory many different steps to integrate and to connect. We have the first shipments to deliver at 9:30. İlk fabrika çıkışı naklimiz 9.30 olduğu için fabrikamızın projesini daha önce gördünüz. Buradaki herhangi bir ülkedeki ufak aksaklık bunu zora sokabiliyor. So it means any delay in truck delivery of the raw material or any delay in the final order create immediately trouble and claims, and we have for the whole day to run after the problems. Ham maddeyi taşıyan kamyonun yaptığı bir gecikmede veya indirirken yaşanan bir aksaklık bile son sipariş tesliminde çok ciddi aksaklıklar neden olabilir. O zaman tek fabrika çalışma sistemleri var ki. Are you working on one shift? Depend on the activity. Some specific label has hand fitting. It's the illustration I show you also for deboning. It's very specific label, and we cannot manage to switch. For all the other parts of the factory, we are used to work on one shift, maybe middle, maybe long, and each activity can be split in 2 teams as soon as we have big order. So it means the flexibility we were discussing to say if we target 60% charge in routine, it means just one team on one team and a half, but capacity sometimes to have 2 full teams. Tüm işlemler için, tüm fabrika için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Genelde bir shift çalışsak da benim gösterdiğim fileto çalışmasında 2 ayrı shift sürekli çalışmakta. Elden kılçık temizliği ve temizleme yapıldığı için. Ancak bazı durumlarda da üretimin artırılması gereken durumlarda da grupları 2'ye çıkartıp aynı anda 2 farklı ekiple birden üretimi arttırma yoluna gidebiliyoruz. If I could be 2 teams every day in the factory, I would be much more competitive than I am currently. Aynı anda 2 ekiple işlerini yapabilseydim çok daha güçlü bir rekabet gücüne sahip olabilecektim. Kapasiteyle çalışma nedenleri o yüzden herhalde. Is it one of the reasons why you target to work at 65% productivity? Yes. Evet. Because the problem here is not labor. They can have a lot of people in Turkey. Yes. Buradaki sorun, very Türkiye'deki sorun tabii ki tabii iş gücü olmadığı için, çok düşük maliyeti olduğu için burada gece gündüz neredeyse. Even if labor is not so costly, you have a lot of costs which are still running. If your factory is not running and producing. So very important not to forget that, okay, labor cost is a direct cost, and if it is lower in Turkey, of course, it's much more easy to be profitable. But it doesn't change the fact that if your factory is underemployed, you have all the amortization, you have all the instruments, all the heating, the electricity, the water for cleaning, a lot of things. Tabii burada iş çalışma gücü, iş maliyeti çok yüksek bir oran ama her ne kadar Türkiye'de bu işçilik maliyeti çok daha düşük olsa da bu sadece tek maliyet değil. Bunun yanında elektrik masrafları, diğer sürekli masraflar, maliyetler de bununla beraber verimsiz çalıştığımızda yükselmekte. The other thing that you mentioned in Athens is like you manage the claims, you validate. You have 10 claims. As far as you explain it better, that I think that the claims that affect your customer are the most hot for you. But if there are stupid or whatever crazy claims, you don't value that. You don't deal with that. You say, okay, this is the service. That's it. But when some people have, and you are close, and they have problem because of you,
This is much more important, although it might be small value, small. It is a matter of servicing the customer. So he has no problem, and they are connected to you. Bundan evvel bir şikayet yönetiminden bahsetmiştiniz. Size gelen şikayetleri ne olursa olsun takip ediyorsunuz. Ancak burada müşterinin direkt yönelttiği şikayetleri anladığım kadarıyla daha çok önem veriyor. Çünkü burada miktar önemli değil, para miktarı önemli değil. Hizmette olan bir aksama söz konusu ve bunun düzeltilmesi gerekir. Bunu böyle doğru mu görüyorum? Clearly, claim and non-conformity are not the same. Dysfunction, non-conformity, and so on. It's a direct internal code that we can manage and handle very accurately because it's internal. As soon as you have a claim, it means that the claim, even if it is not huge money, you have spent 1 or 2 years to open a new market, to get confidence of one customer, and because of 2 or 3 stupid claims of peanuts, maybe 100 euro, you have to work a lot to give some discount and so on to get back the confidence. Burada en önemsediğimiz konu vaat edilen ürünün, daha doğrusu ürünün vaat edilen şekliyle olmamasıdır. Çünkü bu tür şikayetlerde ve kusurlarda müşterinin sadakatini ve müşteri inancını yitirmiş oluyorsunuz ve onu geri kazanmak için kampanyalarla, indirimlerle tekrar devreye girmeniz gerekir. Bu nedenle en çok önem verdiğimiz konulardan, şikayet konularından biri ürünün vaat edildiği gibi olmayışıdır. So in fact, the key point is not the amount of the claim. Yani burada miktar önemli. To identify and to estimate the impact on your activity and sometimes for long term. Önemli olan bu şikayetin getirdiği etkiler ve oluşturduğu yankıdır. Kalite eğitim maliyetlerinin yüksek payı var mı toplam giderleşmesi acaba tespit? Do you know the percentage of the quality management cost? I have currently a team of 4 people in the factory to make all quality control samples, management system, handling and so on. And the cost of this type of person in France is around 35-40,000 euro charge per year. So it means more than 100 euro. Bizim fabrikamızda yaklaşık 4 kişi kalite yönetimiyle görevli ve bu tür bir personelin Fransa'daki ortalama yıllık maaşı yaklaşık 35 bin 40 bin euro arasında. And just not the cost of the salary, but just the analysis cost of the quality system is close to 30,000. 30,000 per year. Analiz masrafları da yaklaşık yıllık 30 bin euro civarında. Okay. So it's okay. So now it's another view, but we go back on some points that we have already discussed. So when we are speaking about product characteristics, it's very important to speak about all parameters that we can monitor as weight, but also length, width, height. For example, when we want to pack salmon, we need specific thickness of map. If we want to pack fillet or sea bass, we need lower trays, not because of the cost. Daha önce konuştuğumuz bir konuya burada geri gitmek istiyorum. O da ürün özelliklerini anlamak, ürün özelliklerini belirlemek olacaktır. Tabii ki burada en önde gelen konulardan bir tanesi birim ağırlığıdır. Onun yanı sıra boyu, ebadı, genişliği, yüksekliği önemlidir. Ve buradaki asgari, ortalama ve azami ölçülere uymak bizim için pazarlama açısından çok büyük önem kazanır. Paketleme burada bir unsurdur tabii ki. Just a comment to give you a number, because you mentioned 7 million is the total cost. To run the factory, 7 million. Value, I don't know in English. Burada toplam maliyet olarak 7 milyon eurodan bahsediyoruz. Accounting, 7 million. Okay, so it's 150,000 to 7 million. It's 2 point something is the percentage of the quality. Yüzdeyi hesapladım, maliyet olarak %2,5 gibi maliyet. 2% and something is the cost. %2,5 kalite yönetimi maliyeti.
Please continue. Sorry. Okay, so you have explained Yes. about the thickness. Yeah. So it's important because by this way it's not also the same height of carton, so it's not the same organization in terms of packaging, supply, and so on. Burada değişik ambalaj sistemleri devreye girebilir. Örneğin kartonların hepsi aynı yükseklikte, aynı ebatta olmayabilir. Length is also, for example, very important because as soon as we put fillet in our portioning machine, the machine has a speed, and the number of fillets per hour, the productivity is not linked to the weight of the fillet, but of the length. Burada tabii porsiyonlama makinesinde başka bir unsur da devreye girer. Buradaki filetonun kilosunun ağırlığının hiçbir önemi yoktur. Sürat açısından filetonun uzunluğu, boyu önem kazanır hız açısından. After for each parameter that we are monitoring, it's important to precise what we are speaking about. Are we speaking about average, target, minimum, maximum? Because many times we are not clear with those definitions with supplier or customers, and it creates problems. Buradaki parametreleri değerlendirirken hedefe neyi koyduğumuzun çok büyük önemi vardır. Asgari, azami, ortalama hangi hedefi koyarsak parametrelerimizi de ona göre değerlendirmemiz çok önemli. All packaging are also very important. What type of label, where, with what data on, what is the presentation of those packaging, what is the thickness of the cartons. Many points, for example, cartons, we had a lot of adjustment before to find the good level that we can use for all customers. Because if you have very strong carton, it's of course suitable for everything, but it costs a lot. Burada paketlemede, ambalajda da çok önemli ayrıntılar vardır. Ambalajın malzemesi, ebadı, üzerindeki etiketi, etiketin üzerinde yazanlar bu nihai kullanıcı ve son tüketici açısından son derece önemli bilgileri ihtiva eder ve satış açısından da son derece önemlidir. And at the opposite, if we try to have cartons not so strong and not so expensive, it's okay for 90% of the customers, but sometimes it's not okay because of specific contamination, and we go back on the claim we had. Örneğin daha düşük maliyet açısından daha ince bir karton ambalaj malzemesi seçerseniz belki %90 müşteri için bu önemli değil. Ancak %10'u için sağlamlık ve dayanıklılık açısından bir şikayet temeli teşkil edebilir. Origin is very important and it's connected to traceability, so it's very important for you to be very focused when you are thinking integration between farming up to final retail chain. Be able to be very, very precise in the origin of the product that you are delivering to them. Ürünün menşei çok önemlidir. Nereden kaynaklandığını müşteri genellikle bilmek ister ve bunu da üzerine yazmak zorunda kalabilirsiniz. Menşeinin nereden geldiğini. After you have all the aspects of date, what is the date? Are we speaking about slaughtery or processing date, packaging date, use by date? Which date? Ambalajın üzerindeki tarih de çok önemlidir. Hangi tarihi koyacaksınız? Hasatın tarihini mi, işlem tarihini mi, yoksa ambalajlandığı tarih mi? Bunların hepsi tek tek tüketim için çok önemli. All those factors to define a product internally and with your customer are quite factual and many times also connected to legal requirements because all date, weight and so on, most of them are also legal aspects. Bu bahsettiğimiz tüm bilgiler, tarih, ağırlık, tür gibi bilgiler zaten yasal düzenlemelerle de belirlenmiş ve ne yazacağınız o açıdan öngörülmüştür. But when you are working on definition and product characteristic, you have also very subjective parameters which are very, very important. Ürünün özelliklerini belirlemede bazı nesnel parametreleri de koymanız gerekebilir. When I say subjective, it is because sometimes to prove it, it's too difficult and too late. We were discussing this morning about expectation of freshness, predictability of freshness. Because if you have not the tool to have a good prediction after freshness with the customer, nesnel özelliklerden bahsederken tabii ki burada kişisel değerlendirmeler önem kazanıyor. Ölçemediğiniz parametreler devreye giriyor. Tazelik ne kadar ölçülebilir ve müşterinin ne kadar güvenine haiz bir şekilde ortaya konur, bu sorgulanır. I think that you all know the commercial freshness claim. Herkes muhakkak ki ticari açıdan tazeliğin nasıl ön plana çıkarıldığını çok iyi bilir.
We all know that when customers are overcharging raw material, they have a lot of supply from everywhere, and they have supply too much from Greece or from Norway and so on. Sometimes, claim refuse because freshness. Her yerde olduğu gibi Norveç işletmelerinde muhakkak sizde de en çok gelen şikayetlerden biri ürünün taze olmamasıdır. So this illustrates, I was also very interested by the presentation of this morning because more we are armed to go out of subjective, it's very important. Dediğim gibi bu sabahki sunumda da gördüğünüz gibi kusuru, tazeliğin veya herhangi bir kusuru tespit edebilmek, nereden kaynaklandığını hatanı tespit edebilmek çok önemli. Texture of the product is very important. Texture means is it firm, soft, strong enough or not. Dokusu da yani burada malzemenin dokusu da çok önemlidir. Elinizde tuttuğunuz zaman. Or visual aspect is very important, mainly on fresh product for retail. Visual aspect is a lot of completely different points, but always the same. If people don't find it nice and attractive, it's visual aspect. You can have still some blood, you can have some different of shape, you can have some different of size, you can have the aspect of not clean, nice, clear cut. All those are stupid things. Görsellik de çok önemlidir. Örneğin bir malzemeye baktığınızda üzerinde kan gözükmesi, biçimsiz kesilmiş olması, her birinin diğeriyle aynı boyda olmaması gibi aslında çok önemsiz gibi gözüken şeyler son tüketicinin gözünde görsel bir dezavantaj teşkil edebilir. Gapping, of course. Boşluklar. Parasite, you are not yet, as I know, affected in sea bass and sea bream, but in whitefish and in salmon, it's a key point Sea to lice. be monitored. Belki bu sorunlar, Sea lice, you mean. Sea lice. belki bu sorunlar çipura ve levrekte çok önemli değildi ama bizim gibi beyaz etli balıklarla çalışanlarda çok önemli sorunlar oluşturuyor. Sometimes they have in the gills some But parasites. it's not yet, I think, identified, but be proactive about that because if at one time you have development of soft parasite, and it's not you, but the market who identify and begin to react, can be very dangerous for the industry. That I didn't understand. Parasites. The parasites in the salmon on the skin and in the gills have created a lot of problems, and we are not yet having these problems, but we have to fight not to have these problems because it's very dangerous. Şu anda güncel bir sorun olmasa da levrek ve çipuraların sırtında veya solungaçlarında parazitlerin oluşturduğu lekeler ileride başımıza sorun çıkarabilecektir. Şu anda şimdiden hazırlığını yapmamızda yarar var. But parasite, we give you an example on cod, farm cod. We have a problem on farm cod. When we sell farm cod skin on, we don't see it. But on cod, they have some parasite which attacks the fish during the breeding period. And when we skin it, it left just dark marks. Daha evvelki kodda başımıza gelen bir sorunu anlatmak istiyorum. Çiftçilik eğitiminde. But it's completely put it out of the market. Parazitlerin bazı meydana getirildiği deri üzerindeki siyah lekeler yüzünden herhangi bir kalite bir etkisi olmamasına rağmen bu balığın tamamen piyasadan kalkmasına neden olacak kadar önemli bir parazit zararı görmüştür geçmişte. Color of the skin, color of the flesh, color of the product is many times a very important and subjective sometimes factor. Ürünün deri rengi, et rengi son kullanıcı tüketici için çok büyük öneme sahiptir. Other point that not yet, I think, very concerning for you are pollutant and contaminant. It means heavy metals, PCB, dioxin, and so on. The market are very upset about that because it's now more and more present in whitefish. So we have to be also to prevent, to be able to make some common analysis on the average of farm fish to be able to produce if one claim arrives, because I am sure that if one claim arrives about that in European market, not on sea bass, on another species,
After everybody, we have requirements for that, and if we are not able to say, yes, we have the data, it's okay, Şu we anda can be belki very deeply affected. Şu anda belki sizin için çok güncel olmasa da balıkların üzerindeki kirlilik, ağır metaller, kimyasal maddeler veya benzeri yabancı maddeler çok büyük önem taşır. Çünkü siz bu konuda bir tek şikayet dahi alsanız Avrupa'da bir balık hakkında bu çok büyük yankı olacaktır. Ve sizin diğer balıkların ağır metaller, kimyasallar veya benzeri konularda kirlenmemiş olduğunu ispat etmeniz çok güç olacaktır. And after you have many things which happen upstream, which are directly connected to your ability to have very clear and ambitious characteristics on your product. All the steps before the fish arrive to you condition because it's a principle of the chain. If at one time the chain is disconnected, you cannot recover. So all steps begins at farming. It's very important just before to slaughter, we have to catch. Just the organization and the protocol and procedure to catch a fish has a big impact because if it is long, you have stress, you have problem of temperature control and so on, and you are in trouble. Balığın üretiminden son aşamaya kadar gelen bütün işlemlerde nakliye, balığın yakalanması veya üretilmesi, nakliyesi, tedarik edilmesi, ambalajlanması, temizlenmesi, bütün bunlardaki en ufak bir aksaklık son ürünün nihai tüketici tarafından şikayetine maruz kalacaktır. Ve bu şikayetin de oluşması size muhakkak ki baş ağrısı, masraf, zaman harcatacaktır. Bu nedenle bu tedarik zincirinin hiçbir şekilde kopmaması, zarar görmemesi, gördüğü zaman da nerede zarar gördüğü tespit edilmesi çok önemli bir unsurdur. Even if each step of the process is in his own world, farming is farming, slaughtering is slaughtering, feeding is feeding, packaging is packaging. It means that the customer doesn't care where is the trouble, but if somebody somewhere make a mistake, everybody is affected, and so when we are in processing, it's very important to get very good connection with all the steps before, all the steps after, to maintain the continuity that we need for to get a final product okay. Müşteri için oluşan zarar, oluşan kusurun nerede oluştuğu hiçbir şekilde önemli değildir. Üretim aşamasında mı, nakliyede mi, temizlenirken mi, paketlenirken mi, önemli olan o zararın, o hasarın oluşması ve şikayete neden olmasıdır. Bunun için de bunun önlenmesi için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Now, if we go more on innovative added value product, the first point is to say what market are we targeting? Şimdi yenilikçi artı değerli ürünlere geçtiğimizde önemli olan soru hangi pazarı hedeflediğimizdir. Marketing is much more connected to added value product than just to raw material. Pazarlama için katkı değerli, artı değerli malzemeler için, ürünler için pazarlama ham maddeden çok daha önemlidir. You have some example. We know that the southern market that we have, France and Spain, are much more focused on visual aspect and freshness than the Danish or the Germans. Örneğin Güney Fransa ve İspanya pazarının Danimarka ve Almanya pazarından çok daha fazla görselliğe önem verdiğini bilmekteyiz. Northern market are much more sensitive than us to all sustainability, traceability, labeling aspects. Kuzey pazarlarının daha hassas olduğu konular sürdürülebilirlik, takip edilebilirlik ve etiketlerdir. Same, and I think it's very important for Seabream processing opportunity. Retailers and catering have completely different expectations. Toptancılar ve perakendecilerin bu konuda çok değişik beklentileri olduğunu da söylemekte yarar var. The retailer are driven by the final consumer in their stores, so they want very nice
convenient, attractive products. Perakendeciler için direkt son tüketiciyle, nihai tüketiciyle bağlantılar oldukları için ürünün görsel olarak kusursuz, düzgün ve temiz ve taze olması çok önemli. In catering, they are much more focused on price per portion, per customer, and much more focused on not convenient respect of logistics, because they have themselves some commitment to fulfill and so on. So they are more B2B requirement than final consumer requirement. And their customers, which are not the people who eat, but the restaurants, are also B2B. Catering ve restoranlar için ise önemli olan ilk aşamada fiyattır, maliyettir. Daha sonra da lojistik, verilen hizmetler, dağıtım, sürdürülebilir bir dağıtım sisteminin oluşması işlerinin devamlılığı açısından çok büyük önem taşır. Zira onlar direkt son tüketiciyle bağlantıda değildir. If I illustrate that, if you have some problem of gapping, you can find solution of gap product on catering market, but not on retail market. Örneğin bir örnek vermek gerekirse filatodaki daha önce de bahsettiğimiz boşluklarda catering firmalarına bunu fiyat düşürerek verebilirsiniz, ancak perakendeci müşteriye satamazsınız. Tek müşteriye direkt satamazsınız. After we have the notion of service to market, I told you that's for me in fresh product essential. Fresh product means freshness. Freshness means very short time to finalize between the end of the step of the industry and the customer. And the customer need to have still time or even time with very good product to find solution to sell it. Taze ürünün pazarlanmasında direkt bağlantı çok önemlidir. Çünkü taze ürünün adı da üstünde zaten en önemlisi taze olmasıdır. Bu yüzden de direkt tedarikin çok önemli. Just in this point, explain why presently all the Nordic countries, Iceland, Scotland, Faroe, Norway, Denmark, have completed their local domestic processing units close to raw material with partnership or clear owning of factories on the marketplace. Özellikle İzlanda, Norveç, İskoçya, Faroe gibi ülkelerde de bu tür taze üretimin ve ham maddeleriyle direkt bağlantıda kalmanın önemi çok büyüktür. About product specification, once again, all value-added products are more acute in terms of precise and detailed specification than bulk and the standard products. You have sea bass 5 kilos, 300-400 grams. You have one fish of 280 grams, you won't have a claim of that. If you are working on the map packing guarantee 300 grams, you have one map which is not on target, it can be a claim. Burada ambalajlama sorununa değinmek istiyorum. Balık satın aldığınız zaman 300-400 gramlık ürünler farklı bir etki yaratır. Ancak bir hazır paket aldığınızda 300 gram yazan hazır paket aldığınızda buradaki gramaj düşükse şikayet için çok daha çabuk bir zemin hazırlanmış olur. And we have seen in the example of calculation price sheet how connected all those specifications are also to the cost. Daha önceki sunumda bu tür ambalajların ve porsiyonlamaların maliyet üzerinde ne kadar ciddi etkileri olduğunu da görmüştüm. After, in terms of innovative added value products, sometimes it's very simple. It's more branding than pure technical organization in terms of processing. Bazı katkılı değerli ürünlerde sunumun ve markanın ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. I have three examples. Retail brand. Retail brand, we have a retail chain at Auchan, which is exclusive in salmon, totally exclusive in salmon, with one company which is Marine Harvest, and one processing unit which is our factory. Örneğin No somon salmon örneği, goes
out this line. Somon örneğini vermek gerekirse, burada perakende satışta markanın çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Ocean diye bir markamız var. Bütün piyasayı piyasayı tutan ve bir diğer marka daha var ve bütün bunları üreten gene bizim üretim tesisimiz ve burada marka alışkanlığı yaratmak çok önemli. Those products, when you are in retail brand, are not spot price. Bu ürünlerde spot ücret uygulaması yapılmıyor. So you can deal on predictable volumes, on stable price, and you can run your all your business efficiently because it's not up down in volume, in price, and everything. It's a partnership where you have a good average price and very good condition also to run your business. Bu nedenle de markada belli bir stabilizasyonu sağladığınız için fiyatlar da dalgalanmadığından dolayı ileriyi daha iyi görebilir, hesaplarınızı daha iyi yapabilir ve daha etkili olarak bir pazarlama çalışması yapabilirsiniz. Like Belarus is the same. With not huge investment to have a direct impact on cost price between 10 and 15%. Kırmızı etiketlediğimiz Belarus'ta da aynı şey var. Burada da sabit bir fiyatımız var ve %10-15 gibi bir sadece oynama oluyor. And organic product, the step backward now between 15 and 30%. When I am Organik ürünler ise %15-30 gibi bir oranda şu anda satılıyor. So branding is three options. Label Rouge gives you a benefit of almost 15% in price, higher price. Organic 15 to 30. And if you manage to have a supermarket, say in France, in Italy, or wherever, that you produce, you pack here or you pack somewhere closer to the market, but you use their brand on the packaging, not your brand, then you have a steady type of business because you are married with the customer. You are not, let's say, offering. You are married in a partnership. Yes. Burada bu ürünlerdeki farklılık o standart ürünün üzerinde satılan kırmızı etiket %10-15 daha yüksek fiyatla satılıyor. Organik ürün ise %15, %30 bir fiyat farkıyla satılıyor. Siz bunları kendi markanızda pazarladığınızda her yerde aynı fiyatı verebiliyorsunuz. Ancak bu ürünü başka bir süpermarkete onun kendi markasıyla pazarlamaya verdiğinizde gene aşağı yukarı aynı fiyatlar uygulandığından bir şekilde neredeyse müşteriyle artık bir ortak konumuna geliyorsunuz. Ortak oluyorsunuz veya evlisiniz kavramını kullandı. Bu şekilde bağlı piyasa hakimiyetini daha kolay ele geçirebilirsiniz. Now, if we go to processing, we go back on techniques. I don't think it's so important to develop, but we have key points which are packaging. All the techniques that we were discussing this morning to have better shelf life, which has an impact. All techniques of portioning, which are a good system to get a new type of product. Tabii artı değerli ürünlerde işlemenin de çok önemi var. Burada çok fazla geriye gitmek istemiyorum. Sabahki sunumlarımızda da zaten işlendi. Ambalajın şekli, cinsi, yapılışı, bunların hepsi bu artı değerli ürünlerde çok önemli piyasa unsurları. You have also traditional processing like smoking, sorting, defrosting, which are also other way to create value. Tabii tuzlama gibi veya değişik geleneksel yöntemlerle hazırlanmış balıklar da burada sunabilirsiniz. Tütsülenmiş balık gibi. Now, when we think innovative added value, one good solution sometimes is work not to define a product and calculate the cost, to fix a target cost price, and after to say how could I produce something which is in this level of price. Yenilikçi artı değerli ürünlerde direkt maliyeti hesap etmezsiniz. Sadece bir maliyet hedefi koyarsınız ve bu maliyet hedefine ulaştıktan sonra bu ürünün sürdürülebilirliğini sağlamak için maliyeti nasıl düşürebilir veya piyasaya nasıl sunabilirim diye düşünmeniz gerekiyor. I had an example, and this is much more acute presently with the crisis than some years before.
Bu fiyatlar, bu çalışma yöntemi son geçtiğimiz senelerde gittikçe daha artış kazandı. As example, we are producing since many years halibut fillets. Örneğin biz senelerdir bu yöntemle halibut filetleri yapmaya başladık. The expectation, the definition of product was premium product, belly off, the small part connected to the fillet off, completely trim, premium fillets price, and it was with the present price of raw material something around 13-14 euro per kilo of fillet. Burada bu filetolarda ulaştığımız son nokta ham maddesi 13-14 euro olan malzemeyi fileto olarak çok daha yüksek bir değerle piyasaya sunabilmemiz olmuştur. With the pressure of the prices now, all the retail chains say no, we cannot, it's too expensive, we cannot go upper than 11 euro. Ancak birçok perakendeci 11 euronun üstüne çıkamayız diye bu satışı engellediler ve kısıtladılar. It's always the same fish, and they didn't want to change clearly the specification, which was still normally belly off, clean cut, and so on. Bunu yaparken de balığın özelliklerini değiştirmeye veya spesifikasyonunu değiştirmeye yanaşmadılar. We have win 2 euro with them by saying, okay, it's not the question to remove all the belly or to leave all the bellies. It's not the question to remove all the area up and down or not. You want a clean cut product. Yes, we did that. Burada geri adım attık ve 2 euro kaybetmeyi göze alarak ürünü değiştirmeden yeni fiyatıyla piyasaya sunduk. They are satisfied. They are at 11 euro, and we are not back going to losing money. Tatmin oldular ve 11 eurodan satışa sunarak biz de para kaybetmekten kurtulmuş olduk. Another very interesting example. When we began 10 years ago, quite all the portion of salmon were skin off. Bunu ileride soyulmuş, deniz soyulmuş somon içinde yapmayı düşünüyoruz. İlginç bir örnektir. Because of the price of the market, they say, how can we reuse? Now all the portions sold in retail are skin on and scales on. Şu anda bütün satılan somonların üzerinde derisi var ve soyulmuş değil. But by this way, we decrease the cost of 15%. Ama bu şekilde maliyeti %15 düşürebiliriz. So it's very important to be able to say, okay, what are the expectations of the market, of the customers, but sometimes also to revert to say what is the price that the market is ready to pay, and now what's the best way to target this price. Bir taraftan piyasa taleplerini, beklentilerini göz önüne alırken diğer taraftan da tam tersinden giderek maliyet nedir, maliyetten nasıl oynayabiliriz şeklinde bir düşünce tarzı geliştirmek gerekiyor. Now the last step, which are more ready meals. En son aşamaya geldik. Hazır ürünler. As I told you at the beginning, don't forget that probably it's more something that you have to go with company involved in that by partnership than doing that yourself, because it's clearly a completely different business. Burada tavsiye edilecek olan bu hazır ürünleri kendi başınıza hazırlamak değil. Çünkü çok zor ve komplike yöntemler olduğu için diğer firmalarla, başka şirketlerle işbirliğine girerek yapmak. The key of quite all ready meals is to say they target the same price per kilo, but they reduce the part of fish. We are used to sell 100 fish. When we sell sushi, we sell 20% fish with 80% of rice. Burada önemli olan kilo başına fiyatın değişmemesidir. Ancak siz ürünü aynı fiyatta satmanıza rağmen içindeki balık oranı çok daha düşük olacaktır. Örneğin bir sushi sattığınızda bunun içindeki balık oranı %20'ye kadar düşebilir. And another point which is not so, I think, attractive for you is that quite all the ready meals company I know are much more working from frozen raw material than from fresh. Burada sizin için belki çok önemli olmayabilir ama beraber çalıştığımız firmalar taze üründen ziyade daha çok donmuş ürünler pazarlayan firmalardır. Because even if they come from frozen product, they can sell their ready meals produced product as fresh as they want,
and it's much more cheaper for them and much more easy to organize the flow, supply flow of raw material, all the production from frozen and from fresh. Doğmuş ürünlerdeki avantaj üretim aşamasından itibaren soğuk zinciri kırılmadan çok daha kolay lojistik hizmetler verilmesi, tedarik edilmesi ve aynı zincir çerçevesinde satışa sunulmasıdır. Okay, now product presentation, I think we have developed a lot with the first presentation. Maybe it's not so. Ürün sunumunu zaten sabah yapmıştık. Bir daha tekrarlamak gerekmez. Yes, a key point, something important to get in mind about the presentation of the product in secondary processing. First is the notion of fixed weight or target weight. Burada gene ikinci ürün, işlenmiş ürün açısından önemli bir konuyu vurgulamak istiyorum. O da sabit gramaj konusudur. We have some markets that can be still developed in fixed weight map or vacuum product. Bazı pazarlarda sabit fiyata, sabit standart map şeklinde paketlenmiş ürünler satılabilir. But the problem means loss of yield. When a customer speaks to you about fixed weight, they say, I want a 300 gram map. You have to understand its minimum weight, because on CBAS bream, it will be very, very difficult to achieve regular production with this without having lower or higher weight. Bazı ürünlerde bu beyaz balıklarda, etli balıklarda kolay olabilir ancak müşteri tam 300 gram istediği zaman, istiyorum dediği zaman bu onun talep ettiği en düşük gramajdır. Çipura ve levrekte bu gramajları tutturmanız daha zor olabilir. After you have all the notion of packing per piece of per kilo, which has some way, sometime solution to go on efficient product with facing price that the customer is more ready to understand than the per kilo price. Müşteri bu konuda çok daha esnekliğini yitirmiştir. Hazır ambalajda üzerindeki yazılan gramajın muhakkak tutulması önemlidir. Taze alımda bu kadar önemli olmayabilir. Presently in retail also you have a trend of people who want to have in their store a fixed price on map. They want trace at 3 or 4 or 5 euro per map, and they don't want to speak about number of species or weight and so on. They want to have a guarantee of a round price in the store. Bir kısım tüketici ise ambalajın içindeki gramajla çok ilgili değildir. Onu daha ziyade sabit fiyat ilgilendirir. Yani içindeki miktar, ağırlık, gramaj değil, ürünün daima aynı fiyata satılmasıdır. Here you have some examples of products that we have produced in our factory, and we can now illustrate some discussions that we had. Burada fabrikamızda, tesisimizde üretilen bazı levrek ve çipura sunumlarını görüyorsunuz. Bu konu üzerinde biraz konuşabiliriz. This type of product, no, this one is it's not CBAS, but we could produce the same in CBAS. It's extra product. I am quite sure that we won't never find a customer for this one. Bu ürettiğimiz levrek, you say it's not CBAS. It's not too No, bad. It's no, white we could fillet. produce the same skin off, belly off, pimon off, pure meat of CBAS. Bu levrek gibi üretilmiş bir filetodur. Üzerinde kemik, kılçık yoktur, deri yoktur ve temizlenmiştir. Why? Because I show you just by the yield and the succession of labor costs and packaging costs and so on and so on. It's very we arrive at expensive. price which are completely impossible for the customer in the final per kilo. Bunu kar edecek şekilde sunduğumuz takdirde yüksek maliyetten dolayı hiçbir şekilde rekabet gücü olmayan bir ürün olarak karşımıza çıkacaktır. This product we had some sales and it's still running because it's nice, much less expensive than this one because we let the scale, we let the skin, we let the pinball, but we just have a nice presentation and a good shelf life. Bu ürün maliyeti çok daha düşük olduğundan, üzerinde derisi de soyulmadığından diğerinden şu anda piyasadadır ve geçerlidir. Çok daha düşük fiyatlara da satılabilmektedir. But it's still a niche market
for small volumes. Ama yine de kapasitesi çok düşük bir ürün olmakta devam ediyor. Now, if we look to that product, it looks it's quite the normal product. The only point is that we make just a clean cut. Buna baktığımızda çok basit bir sunum gibi gözüküyor. Sadece kuyruklarının kesilmiş olduğunu görüyoruz. We know that for some customers it's very interesting. Why? Because it's very low price. We have no loss of yield and just a very simple step to do. Çok kolay bir işlem, herhangi bir et kaybımız yok ve çok basit bir sunumla bu şekilde de Is this gutted? This is not gutted. temizlenmiş değil. Temizlenmiş balık değil. But by this way, you can put in the standard size of trays, and you have a nice product, and they want nice product at low price. Bu şekilde kuyruklarını keserek kutuya yerleştirebiliyorsunuz ve çok kompakt bir görünüşü oluyor. Now, between this one and this one, okay, it's low price, but you have a problem of convenience on this one. It's still not gutted. You still have the head. Burada hala temizlenmemiş, kafası da var ancak yine de satılıyor. We can go on this type of product where we reduce the losses because we remove just the gut and the head. Burada sadece solungaçları ve başını ayırarak daha temiz bir görüntü de elde edebiliyorsunuz. And for visual aspect, the fish has still its shape and integrity of a fish. Görsel olarak da baktığınızda hala bir bütün olarak balık görebiliyorsunuz. So I don't say this one is the solution, this one or this one or this one, but you can say that just with one sea bass, still fresh, still without very complex system, you can have many opportunity to combine and to finally propose solution to customer which are with a good level, presentation, convenience, price, because your costs, your yields are competitive with their expectation. Bunların hiçbirinin diğerine üstün olduğunu iddia etmek istemiyorum çünkü müşteri beklentileri, tüketici beklentilerini her biri değişik arz edebilir ve bu nedenle de maliyetleri düşük ve kar getirebilir oldukları sürece hepsinin üretimine devam edilebilir bu şekilde sunum olarak. Can we go back to one? In the center, or in the black tray, you put skin, Yes. not touching skin and flesh, but having flesh and flesh probably it's better because of to avoid contamination. Bu en ortadaki siyah tabakta gördüğünüz, kapta gördüğünüz sunumda deri ve et birbirine değmiyor çünkü et ete değiyor. Deri ete değseydi bir kirlenme oluşabilirdi görüntü olarak. As explained this morning, the key point for use by date optimization is bacterial contamination because it's principally bacterial contamination which reduce the shelf life. So we have many techniques to fight development, but the most efficient is to reduce the initial contamination. We know that Temizlikte, yani bakteriyel temizlikte en önemli olan bunu baştan temin etmektir. Yani balık üretilirken ve paketlenirken olan temizlikte önemli olan. Bu aşamalar bizim için en önemlisidir. when we process fish in good hygiene conditions, normally this is free of contamination, and the skin of a fish is always contaminated. Hijyenik ortamlarda hazırlanan balıklarda bu sunumu yapabiliriz. Deride muhakkak bir kirlilik söz konusudur, bakteriyel bir kirlilik söz konusudur. So during your procedure, either in bulk or in map, if you take care to protect the flesh in contact not with skin but with other flesh, you optimize your shelf life of product. İster bu kaplarda sunum ki bu güzel bir görünümdür, ister de bol miktarda açık olarak sunun. Balığın hiçbir zaman derisinin etle kontağa girmemesi gerekir. Ama zaten burada o kesit var. Yani bu kadar yaklaşmışken hani bu noktada tutup da bunu yüze koyup yanına koyup bakteriyel risk olmaz demek bence çok doğru değil. Yani bu kadar mesafede zaten deriden ete bakterinin ulaşma ihtimali çok yüksek yani. It's not very reasonable to say that bacteriological contamination is not possible because the flesh is here very close to the skin. So even if it don't touch themselves, the contamination will appear.
I don't say it suppress completely, but it will improve a lot because the skin, of course, is contaminated, but it's also the part which protect naturally the fish from internal contamination. It's skin, and skin is not so easily attacked by bacteria than the flesh. So if you avoid direct contamination, you protect the flesh, and the skin doesn't evolve so quickly than the flesh. Burada deri aynı zamanda koruyucu bir unsur olduğu için üzerindeki bakterilerin ete geçmesini de engeller. Those are also other examples that are not that we couldn't develop on sea bass. You see, those are a lot of different. We have fixed portion skin on. We have long loin. We have small loin. We have a fixed length portion and so on. All this you need large fish. And on small fish cannot go on this way. Bunları yapabilmeniz için Atlantik somonu gibi büyük balık olması gerekir. Küçük balıklarda bu şekilde sunumları yapamazsınız. This one is interesting. When I explain you the way to improve yield and to reduce the quantity of byproducts. Balık etinin azalması ve yenilecek kısmın azalmasını engellemek için daha evvel bir sunumdan bahsetmiştim. Burada örneğini görüyoruz. If you make this part very short as it is, it's very difficult to sell because it's not a portion and it's not a fillet. Ucunu çok kısa tuttuğunuzda satması zor olur çünkü porsiyon da değildir, fileto da değildir. If we just say, okay, this is with this, and we just make a clean cut of the end here. Son iki parçayı birleştirip sadece ucunu kestiğinizde, as they did here, burada yapıldığı gibi, will maybe have 1 or 2% loss of yield here. Sadece %1, %2 bir kayıp olacak. This part will be sold at the same price as the others because it's guaranteed bond free. Bunu diğerleri gibi satabiliriz çünkü kılçıksızlığı garantidir. Here, when we are deboning, we are labeling without bond, but also every time with a small notice that we cannot guarantee that there is no remaining bones. Ortalardaki parçaları temizlediğimizde her ne kadar kılçıktan arındırsak da üzerine garanti edemediğimizi, tamamen kılçıksız olduğunu garanti edemediğimizi yazmak zorundayız. Halbuki uç parçada aynı şey geçerli değil. This part you can guarantee means that you can target some customers which want known bones because they don't want, or because it's for kids, or because it's for healthy people. So we don't care. But this is not a byproduct because it's good shape, good visual aspect, and totally boneless. Bu son parça ister çocuklar veya yaşlılar, hastalar için kılçıksızlığı garanti edilebildiğinden dolayı yan ürün olarak sayılmaz. Gerçek görsellik açısından da düzgün bir üründür. How do you evaluate the byproducts? What do you do? The products. What you do? We have on Somewhere 3 different levels of byproducts. The first level is all that, and taste, skin, main bones. This is collected in Bodrum by a cooperative because we have a lot of flow which are going. This cooperative is collecting 30,000 tons per year of byproduct like this. Bu tür çıkan yan ürünleri Polonya'da bir şirketimiz var. 35.000 ton yılda bu şekilde ürün topluyor. The payback of this product is between 10 and 12 cents of euro per kilo. Bunun fiyatı yaklaşık kiloda 10-12 cent. And they have an industrial process of that to create extract of protein which are a lot used for feed for hatcheries. For hatcheries, and it's very specific protein and come from this type of treatment. They produce fish oil, they produce some flavor, fish flavor, a lot of process, but it's not a premium value. Birincil değeri olan ürün olmadığı için belli bir endüstriyalizasyondan sanayileşme sürecinden geçtikten sonra kuluçka haline yem veya balık yağı olarak veya koku balık yağı kokusu olarak değerlendiriliyor. Kendilerinde var mı acaba ya da bilgisi var? Mesela levrek atıklarını biz levrek yemlerini kullanıyoruz. Mutlaka bu global bir yasadır diye düşünüyorum ama yine de bir teyit edebilir miyiz? Onlarda da
malzeme. In our regulations in Turkey, it's not allowed to use byproducts of sea bass for feeding sea bass. I Is know that the that. same as global Yes, regulation? yes. But the In principle is for that other it's- species, you can do. the principle- Diğer ürünler, diğer hayvanlarda yapabiliyorsunuz türlerde ama Aynı yapabiliriz. The principle is that they produce extracts of hydrolysa of proteins, and presently when they collect in Boulogne, they collect salmon, they collect cod, they collect whiting, but they collect no byproduct of sea bass to put in this business. So it goes for sea bass and sea bream hatchery components of feeds. bunlar değişik özütler olarak toplanıyor ve değişik özütlerden, değişik türlerden alınan bu yan ürünler yine ayrı olarak değerlendiriyor. And also for pork, young pork nutrition and so on, for young stage. Küçükbaş hayvanların ürünleri kullanılıyor. After, when we have large series, we were ready to make it, but we didn't have enough volumes. We can make what we call scrapping or pulps from the main bones. From the main bones. When we are feeding, we have the main bones between the head and the tail, and you can just by scrapping or put it in extracting machine, recover 5-6% of muscle, which is completely fresh crust, but which is used after in food industry for value-added products. Ayrıca kemik, kılçık temizlenerek ve un haline öğütülerek daha sonra geri yem sanayinde kullanılabilir. Değerlendirdikleri bir şey var mı? Is there anything else to evaluate these products, or is that all for feed production? It's byproducts. The first level is quite exclusively for feed or flavor, because, for example, they are making extraction of flavor to make flavor components for soups and so on for ready-meal industry. This is for human consumption. Yem ve gıda, insan gıdasında koku malzemesi yani et suyundan malzeme. Evet. Okay, so pulp is directly for ingredient in ready-meal products. When we create pulp, Pulp is like minced. Yes, It's like minced no, meat. means it's slightly up. Pulp. Okay. Yani bu ürünler kısmen hazır yemek gıdada da kullanılıyor. And after, as soon as it's a small portion, this one, and we collect, and we have specific market to sell as it is for human consumption. Bunlar küçük ebatlarda da insanların tüketimi için değişik sunumlarda arz ediliyor. For example, the bellies, when we have some specific premium fillets, we voluntarily cut large belly on only one cut because we can sell it directly to Poland. They have a recipe where they fried it and it's a normal consumption as it is. Bazı ülkelerde değişik, mesela burada balığın bu alt kısmını da Polonya'ya ihraç ederek Polonya'da özel bir yemek yapıyorlar bununla. Onların kullanımına sunabiliyoruz. And all those products, because you can sell it as pure sea bass or pure sea bream, has a value because even with small volumes, the value-added product ready meals can place in the recipe with sea bass, with sea bream. They will never buy a full fillet to place on that, but having just those type of products and so on to mix and to put as ingredients in the list. All your byproduct can have value for further processing in ready meals. Yan ürünleri hazır yemeklerine katarak levrek ve çikolata yapamayacağınız yemek tarifleriyle beraber sunumu yaparak bunların değerlendirilmesini tekrar levrek ve çikolata değerlendirilmesini sağlayabilirsiniz. Now we go directly to questions. I think it's yeah. There is a next slide. So this is scaling, we already saw it. Yes, this one is interesting. This illustrates what happened in our business in 10 years. İşimizde 10 sene içerisinde nelerle karşılaşacağımızın bir öngörüsü. It's evolution of the business organization of salmon industry. Somon endüstrisinde bir mesleki model geliştirmesi. So
Here you have the activity in Boulogne, where we receive the product to make secondary processing. Burası, please again, I didn't understand. This is in the line is his We are in France, factory in in Boulogne, This not is a not trade France. Norway. Bu çizginin olduğu yer şu anda kendi Bolonya'daki tesisin olduğu nokta. 10 years ago, when we began, they were fishing live fish on the farm, 10 sene önce burada deniz balığı avcılığı yapılıyordu. transporting those live fish to slaughtering plant. Nakliyesi yapılıyordu hasat için. In this slaughtering plant, they were making cutting and packing in person boxes. Hasattan sonra temizlik yapılıyordu, ambalaj paketleniyordu ve kamyonlarla yollanıyordu. It means that we were making in secondary processing all the steps, including filling. Ve burada fileto çıkarmakla dahil olarak tüm işlemlerden geçiyoruz. To improve the value, the efficiency of the product, the freshness of the product, and so on, they say, okay, now we will have an intermediate step. They had the efficient machinery to have filtering without heavy labor costs, because the labor costs are very expensive in Norway. Burada otomatizasyona geçerek maliyeti düşürmek için elden fileto yapmak yerine tamamen otomatize bir şekilde yapması tercih edildi. And they begin to deliver in the market not gutted fish, but rigor fillet. Means that those fish were filleted before rigor mortis arrived, and it gives a very good shelf life and a very good texture. Burada balıklar bize gelmeden evvel fileto haline geldiği için raf ömrü de uzamış oldu ve görüntüsü de daha iyileşti. So because of all the procedure to get this technique, automatic filleting for rigor, on some way they improved their sale price because it was a premium product, but also they improved because the profitability of this step of filleting went in Norway, and all the valuation of the byproduct issue from filleting were going also to Norway, where they had enough volumes to optimize that. Burada yeterli miktarda balığa sahip oldukları için maliyetleri de düşürmüş oldular ve Norveç'e geri gitti yan ürünler. Bu şekilde hem birinci bir ürün çıkarmış oldular hem de daha yüksek bir ürün değeri sağladılar, artı değer sağladılar. As I told you, a processing plant, a slaughtering plant in Norway of this type of standpoint is easily 100 tons of fish per day. So, of course, you have enough amount after to organize, to optimize, to automatize, and to collect and to value all the byproducts. Burada tabii günlük 100 ton gibi bir üretimden bahsettiğimiz için hem yan ürünlerin oluşması hem de esas ürün oluşması açısından çok düşük maliyetlerden bahsedebiliyoruz. After second step, they developed with company automatic machine for trimming. Daha sonra trimleme için de bir otomatizasyon ortaya koyuldu, yeni makineler oluşturuldu. So they went from regular trim A, means that you have your fillet from the machine, but all the bellies and everything on. They went on more value-added product, more premium and more expensive. Böylece trimming'den geçerek üründe daha bilincil, daha özel ve daha pahalı bir ürün haline geldi. And the last step, it was limit, but they succeed. They forgot rigor because they begin to optimize. It's more designed to cost at this step. To optimize the processing, to optimize the management of disease and so on, they decide to stop transporting live fish. So they go on the farm, they slaughter the fish on the farm. Bir sonraki aşamada bu ölüm katını rigor'dan kurtulmak için canlı balığı nakletmediler. İşlemeden nakleden önce yapıldı. But they have enough progress in knowledge for filtering, protocol of slaughtering and so on, to be able to maintain a good quality of product filtering upstream. Burada tabii bu aşamayı da buraya getirebilmek için fileto yapılmada
ve bu aşamalarda bir know-how kullanmak durumunda kaldılar. You make a small break. Let's go to see some pictures of products and start taking the questions. Okay, Explain so what products. all those are picture of products, and if you put product in value-added market in Europe, it will be competing with all those type of presentation. You have fillet, you have marinated product, you have portion, you have. Burada gördüğünüz gibi eğer Avrupa piyasasında çeşitlilik sunmak istiyorsak burada görülen şekilde yapmamız lazım. Marine malzemeler var, filetolar var, hazır ürünler var. And those are experiments that we made here to make premium product and here to make some valuation of byproducts. Burada da bazı yaptığımız deneyleri görüyorsunuz. Yan ürünlerde, aşağıdaki örnek yan ürünlerde yapılmış bir deneme. Üstteki ise çeşitlendirme. Thank you very much. Teşekkür ediyorum. Do you have any questions? Sorularınız var mı? Everything's clear. Aslında paket ambalajlarınız renkleri dikkatimi çekti. Özel bir sebebi var mı? Sanki siyah, mavi görüyoruz, beyaz vardı. Is there? He saw some different colors in the maps and in the package. Do these colors have a special meaning, special essence? You speak about the product or you speak about the trade? No, the trace. The trade, yes. It's a way, simple way sometimes to separate and to identify products as premium or something like that. For example, in Belgium, they are used to have blue trade. That's it. Bazı ülkelerde farklılık yaratmak için kullanılan yönetmeliklere göre yapılmış. Örneğin Belçika'da mavi şart koşuluyor. Yani kontaminasyon önleyici falan da o şekilde bir şey. Does it anything have to do with anti-contamination material? Just pure visual aspect where you have ability to identify some specific control product or to adapt to the behavior of the customer. Sadece müşterinin son kullanıcının davranışlarını etkileyecek olan belirleyici ve ayırt